kariyer hedefi olan, vizyonu olan, kaygılarını umuda dönüştürmek isteyen çocuklarımızla öncelikli olarak yol almayı planlıyoruz. İlgilenen okullarda öncelikle öğretmenlerimize ve beraberinde projede yer almak isteyen öğrencilerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Eğitim süresince verilmesi planlanan konularda farkındalık kazanmalarına destek olmak, var olan süreçlerini geliştirmek, zenginleştirmek amaç ve hedefindeyiz. Yani öğretmenlerimizin de gelişmesi için eğitimler vereceğiz bu projede. Gönüllü öğretmenlerimizin takip ettiği öğrencilerimizin koçluk sürecinden sağladıkları faydanın düzeyi, yeni ihtiyaçların tespiti için öğrencilerimizden geri dönütler öğretmenlerimiz tarafından sağlanacak. Yani sadece öğrenciyi tespit ettik, biz koçlarımız bilgi verecek, sonra orada kaldı değil. Biz bunu öğretmenlerimizle takip ederek öğretmenlerimiz burada neden var onu da açıklayacağım. Evet, bu proje kime ne fayda sağlayacak? Öğrencilerimiz neden bu projede yer almalı? 11. ve 12. sınıf öğrencilerimizin artık hayatın önemli kararlar alma, bunları hayata geçirme sürecinde olduğunu hepimiz farkındayız. Kendi hayatımızın o dönemlerini, çocuklarımızın, koçluk yaptığımız öğrencilerimizin bu sürecini yaşadığına çok kez tanık olmuşuzdur. Herkesin bir koçla çalışması gerektiği konusunda bireysel ihtiyacının farkında olması gerekir. Bir şeylerin yolunda olmaması, kendimizi ifade edemeyişimiz, ifade etsek de yanlış anlaşılmalar her dönemde bizi zorlar. Diğer yandan ergenlik sürecinin zaten başlı başına bir süreç olması, özel bir süreç olması, yeteneklerin farkında olmayan, hedeflerini netleştiremeyen, her konuda kaygı yaşayan gençlerimize koçluk yapmayı daha da elzem hale getirmektedir. Bu nasıl bir yolculuk olacak? Öğrencilerimize nasıl katkı sağlayacağız? Öncelikle gönüllü koçlarımız belirlenecek. Öğrencilerimizle eşleştirilerek ailelerinin de sisteme dahil olduğu bir süreçte bir araya gelecekler. 6 hafta olması planlanan süreçte koçlarımıza haftalık görüşmeler öncesi Profesyonel Koçluk Derneği kurucusu Hasibe Sağlam tarafından bilgilendirme yapılarak birebir seanslarda uygulanacak tekniklerin tekrar üzerinden geçilerek mini webinarlar yapılacaktır. Bu webinarların çok yararlı olduğunu bizzat ben deneyimledim. Öğrencilerimizle birebir gönüllü koçluklar yaptık. Çok güzel süreçler ilerledik. Evet, bunu da yine belirtmek istedim. Öğrencilerle görüşmeye hazırlanan, desteklenen koçlarımız 6 hafta boyunca okullardaki öğretmenlerimizle de temasta olacak ve gelişmeleri takip edecekler. Birebir yaptıkları koçlukların öğrencilerimiz üzerindeki etkilerinin yakından görülmesi konusunda öğretmenlerimiz en büyük destekçilerimiz olacaktır. Koçlarımız neden burada yer almalı? Öğrencilerimizi bahsettik. Koçlarımız neden yer almalı? Sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak topluma katkı sağlamak, proje süresince birebir seanslarla öğrenci koçluğu deneyimini pekiştirmek, geliştirmek, proje süresince görüşmeler öncesi verilecek eğitimlerle farklı tekniklerin uygulanışını deneyimlemek, bilindik olanların meslektaşlarla kritiğini yapmak, tecrübelerin paylaşılması. Okullarımız neden bu projede yer almalı? Hızla değişen, hızına yetişemediğimiz dünya düzeninde gençlerimizin ne istediğini bilen, kendinden ne beklendiğini bilen, bununla birlikte arada dengenin kurulması için yapılması gerekenlere ışık tutan bir yaklaşıma açık olmak, yani değişime ayak uydurabilmek. Okulun başarı düzeyinin artırılması, hedeflerinin farkında olan öğrencilerle mümkündür. Hedeflerine ulaşmada esnek olmayı bilmenin farkında olunması. 4. Koçvari yaklaşımla sorgulayıcı, meraklı öğrenci yapısının desteklenmesi okullarımızın yer alma nedeni olacaktır. Öğretmenlerimiz neden bu projede yer almalı? Öğretmenlerimize günümüzde kişisel gelişim alanında ilgi duyulan konularda 6 hafta boyunca alanda uzman koçlar tarafından eğitim verecektir. Sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarından dolayı Profesyonel Koçluk Derneği tarafından verilecek olan sertifikalar, uluslararası projelerde yer almalarını, uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik sınavlarında değerlendirilmelerini sağlayacaktır. Projemizin öncelikle ülkemiz okullarında uygulanmasını, öğretmen ve öğrencilerimiz başta olmak üzere herkese katkı sağlamasını diliyorum. Geleceğimizi birlikte tasarlıyoruz. Bize katılın, projemizde gönüllü olarak, koçlarımız olarak yer alın, öğrencilerimiz olarak yer alın, çocuklarınızı yönlendirin.
Bizler okullarımızı bu projeye talibiz. Bunun çok yararlı olacağına inanıyorum ve tüm ekibimiz olarak gerçekten çok güzel, harika bir ekip olduk. Çok kaliteli bir ekip olarak bir araya geldik. Tüm seminerlerimiz, eğitimlerimiz birbirinden değerli katılımcılarla eminim zenginleşecektir. Yurt içi, yurt dışı katılımcılarımız bizlere destek vermektedir. Ben de teşekkür ediyorum Hasibe Hocama ve bugün burada olan hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim İpek Hocam. Evet Feray Hocam, o kadar güzel şeyler söyledin ki ben de bir söz almak istedim gerçekten. Ağzına yüreğine sağlık. Birlikte çok güzel yol alıyoruz ve daha iyisi olsun, daha güzel dostlarla da buluşalım. Sevgilerimi iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum hocam. Sağ olasın. Evet, şimdi bir 15 dakikalık çay kahve molasına çıkıyoruz. Saat 11 kaçta? 11.15'te. 11.30 arası moladayız. 11.30'da görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin.
Tekrardan merhaba. Kısa bir molanın ardından burada sizlerle birlikteyiz ve oturumumuz ikinci kısmıyla devam ediyor. Ve şimdi kürsüye tekrardan Hasibe Sağlam hocamı davet ediyorum. Etik Komisyonu temsilen kendisi bize bugün burada Koçluk'ta Küresel Etik Kurallar ve Derneğin etik disiplin yaklaşımıyla ilgili bilgiler verecek. İpekciğim çok teşekkür ederim. Herkese çok teşekkürler. Evet, tekrar merhaba hepinize sevgili dostlar, değerli yol arkadaşlarım, meslektaşlarım, Koçluk ailemiz, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün burada etikle ilgili bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Hepimiz bununla ilgili birçok şey duyduk, birçok çalışma yaptık, etik kurallar dedik, Koçluk'ta anlattık, seanslarda anlattık, görüşmelerimizin içerisinde böyle kurallar koyduk. Bir de bakalım burada birlikte konuşalım. Bugün sadece bir dernek başkanı ve kurucusu olarak değil, yıllar önce o koçluk seansına otururken elleri titreyen, acaba nasıl soru soracağım, acaba uygun hareket edebilecek miyim, acaba heyecanımı yenebilecek miyim diye o böyle kalbi çarpan bir meslektaşınız olarak karşınızdayım. Şu anda da çok heyecanlıyım ve sizlerle olmak hakikaten çok kıymetli. Bu zirvemizin teması biliyoruz ki geleceği birlikte tasarlamak. Geleceği birlikte tasarlarken biz neyi tasarlıyoruz? Buna tekrar bir bakmak isterim. Ne yapıyoruz? Kimlerin geleceğini tasarlıyoruz? Sadece bir kariyer mi planlıyoruz? Daha iyi bir performans mı bekliyoruz? İçindeki o potansiyeli ortaya çıkarmayı mı hedefliyoruz? Bunlarla ilgili birçok soru soruyoruz sürekli kendimize ve sürekli bunlarla çalışmalar yapıyoruz. Yapmış olduğumuz koçluk görüşmelerinin her ön çalışması, her sonraki değerlendirmesi bize bunlara tekrar tik atmamız için bir sebep oluyor. Bunun içerisinde de tabii ki bir de etik kurallar var. Yani şurada biz aslında daha bir mutlu dünya, daha derin bağlar, daha dürüst bir yarınlar tasarlamayı hedefliyoruz. Bu dürüstlük, bu güven aslında bizim yaptığımız koçluğun içerisinde çok kıymetli bir yer alıyor. Hatta çok büyük bir yer kaplıyor. Bu meslekle burada şunu unutmamalıyız ki hiçbir büyük mimari böyle çürük bir temelin üzerine inşa edilemiyor. Dolayısıyla bunun temelinin güçlü olabilmesi için bizim koçluk mesleğimizin o temelinin çok güçlü bir şekilde sağlam olabilmesi için biz etik kurallara çok dikkat etmeliyiz sevgili dostlar. İşte o etik kurallar dediğimiz görünmez ama içeride çok güçlü bir etki yaratan değerler bütünümüz. Hepimizin bir değeri var ve bu değerler içerisinde birçok çalışma yapıyoruz. Değerlerimizi önemsiyoruz ve karşımızdaki müşterinin değerlerini de çok önemseyerek yola devam ediyoruz. Evet, bugün burada bu kurallardan şu şöyle etik kurallar, bu böyle etik kurallar diye bahsetmeyeceğim. Ama sizlerle, koçlarla, müşterilerle aramızda geçen, bizi biz yapan o çok güçlü sessiz sözleşmeyi birlikte konuşuyor olacağız. Bunun adı tırnak içinde güven. Güven inşa edilerek etik kurallarla birlikte koçluk görüşmeleri yapıldığında muhteşem sonuçlar elde ettiğimizi hem ben hem arkadaşlarım biliyoruz, deneyimliyoruz. Kendimiz koçluk seansına gittiğimizde, kendimiz müşteri olduğumuzda da aynı güveni arıyoruz. Bunu hepimiz farkındayız sevgili dostlar. Evet, koçluk bugün dünyanın dört bir yanına dağılmış ve yayılmış durumda. Herkes bunun farkında ve milyonlarca hayatı dönüştürüyor. Feray Hocam dönüşümden bahsetti, Nurhayat Hocam dönüşümden bahsetti, ünvandan bahsettiler, projelerden bahsettiler ve her birinizin teşekkürünü alıp kabul ediyorum. Ben de sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü biz birlikteliğimizi işte bu güven inşası üzerine yaptık sevgili dostlar. Bugüne kadar gelebildiysek, bugün sizin karşınıza bu şekilde çıkabildiysek, arkada o güven inşası çok kıymetli. Hepimizi bu güven inşasına davet ediyorum ve koçlukta etik değerlerin, etik kuralların ne kadar kıymetli olduğunu hep birlikte tekrar gündem yapalım, tekrar konuşalım istiyorum. İşte bu kadar büyük bir güç, büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor, takdir edersiniz. Küresel etik kurallar.
ICF'in etik kuralları, EMCC'nin etik kuralları, AC'nin etik kuralları, Profesyonel Koçluk Derneği'nin etik kurallarıyla beraber tüm dünyada yayınlanan bir etik kural kitapçığı var. Ama biz burada bunu konuşmayacağız. Evet, bu kitapçıktan, bu kurallardan bahsetmeyeceğiz. Daha dünyanın içinden, daha insana dair, daha koçluk görüşmelerine dair biz bize olan taraftan bahsedeceğiz sevgili arkadaşlar. Dünyanın neresine giderseniz gidin, bir insanın size kalbini açabilmesi için size güvenmesi gerekir. Peki siz koçluk görüşmesine giderken koçta ne ararsınız? Şöyle bir düşünün. Güven ararsınız değil mi? Evet. Gelin hep beraber bu pusulayı oluşturan 4 ana unsur üzerine düşünelim, yakından bakalım. Bu 4 ana unsurdan bir tanesi arkadaşlar gizlilik. Şimdi öğrenci koçluğu yapanlar bilirler. Diyecekler ki öğrenci koçluğunda bir öğrenci müşterimiz olduğunda ilk sorduğu şey şudur. Burada konuştuklarımızı annemle babama söylemeyeceksiniz değil mi? Hatırladınız mı? Evet, söylemeyeceğiz. Çünkü etik kurallar gereği biz koçluk görüşmelerinde konuşmalarımızı kayıt altına almayız. Eğer kayıt almamız gerekiyorsa da izinli kayıtlar alırız. Ve bunları müşterinin dileği, isteği doğrultusunda o kişilerle paylaşırız. Ya da herhangi bir izin almadan herhangi bir koçluk görüşmesini kimseyle paylaşmayız. Hatta isimleri de paylaşmayız. Bu seanslarda yaptığımız, bu koçluk görüşmelerinde yaptığımız her şey gizlidir, her şey orada kalır. Hatta biz bile onları sonra hatırlamayız. Deriz ki böyle bir çalışma yapmıştım, bitti. Ali ile ilgili o çalışmada ne konuştuk hatırlamıyorum deyip üzerimizden de o yükü atmış oluruz. Bu koçları sağlıklı kılan önemli bir unsurdur. Gizlilik çok önemlidir, hepimiz bunu biliyoruz. Evet, bizim mesleki namusumuz şeklinde ifade edebilirim bu gizliliği. O koltukta konuşulanlar, o duvarların arasında, o 4 duvarın arasında konuşulan her şey orada kalmalı. Bir danışan, bir müşteri bize hayatını emanet ediyor. Onun tek sebebi bizim verdiğimiz biraz önceki güven sözümüz. Eğer biz bu güvenle sözü verebiliyorsak ve bu güvenilirlik inşasını kurabiliyorsak işte gerçekten koçluk yolculuğuna ilk adımı başarıyla atmışız demektir sevgili dostlar. İkincisi profesyonellik ve sınırlar. Çok kıymetlidir. Psikologlardan, psikiyatristlerden bizi ayrı tutar. Bizim sınırlarımız vardır, psikolojik sınırlar deriz. Ve bu çok kıymetli bir etik kuraldır. Bunu da uygulamaya gayret ederiz. Her birimiz kendimizi bazen terapist gibi, bazen danışman gibi görebiliriz. Bu gayet doğaldır, bu gayet normaldir ama bu bir tuzaktır, dikkatinizi çekeyim. Eğer etik kurallara uygun hareket edebileceksek, yapacaksak rolümüzü bilmemiz gerekir. Bu rolü bilmek nereden geçer? Bir kere etik kuralları çok iyi bilmekten geçer. Çok iyi ezberlemiş olmaktan geçer. Çok iyi hazmetmiş olmaktan geçer. Evet, biz bu yaraları sarmak için orada koç koltuğunda değil, o yaraları sarmak için oturuyor değiliz. Sadece müşterimizin yol almasında içindeki potansiyeli nasıl kullanacağına bir yol arkadaşlığı etmek için oradayız. Dolayısıyla biz her müşterimizi iyileştiremeyiz. Her müşterimizi istediği şekilde, istediği yöne doğru çeviremeyiz. Sadece müşteri kendisi istiyorsa o yolculuğunu kendisi inşa eder ama biz ona hep yol arkadaşlığı yaparız. Bu yol arkadaşlığı çok kıymetlidir, çok saygıdeğer bir meslekteyiz ve gerçekten psikolojik sınırlarımızı korumak bizi korur, koçluğumuzu korur, meslektaşlarımızı korur. Bir üçüncüsü sorumluluk almaktır. Sadece danışana değil, topluma karşı da sorumluyuz. Çünkü yaptığımız her bir çalışma, her bir söz, her bir ifade, biz tek başımıza bir söz söylediğimizde enerjetik olarak 365 kişiyi etkileriz. Dolayısıyla bunu milyonlarla çarptığımızda, koç sayısıyla çarptığımızda ne kadar geniş bir alana hitap ettiğimizi görebilirsiniz. Evet, burada ben işte mucizeler yaratıyorum, gel seni iyileştireyim gibi bir yaklaşımımız mümkün değildir. Koçlukta böyle bir şey asla yoktur. Sadece dürüstlük vardır,
Sadece sorumluluk almak vardır ve eğer etik kurallar gereği benim çalışma yapabileceğim bir koç değil, müşteri değilse artık o müşteriye şunu diyebilmeliyim. Sevgili arkadaşım, sevgili müşterim, çok iyi yaptın, hoş geldin, bana geldin ama ben seninle çalışma yetkisine sahip değilim. Seni bir psikolog arkadaşıma ya da seni bir psikoterapist arkadaşıma göndermek durumundayım. Lütfen beni affet, etik kurallar gereği ben saygıyla ve bu etik kurallara çok önem veriyorum ve seni arkadaşlarıma yönlendiriyorum diyerek belki de çok büyük paraları elimizin tersiyle de itebilecek kadar sorumluluğu almalıyız. Herkes bence hemfikir. Eğer buradaysanız siz de bir koçsunuz. Bunu biliyorum sevgili dostlar. Bir diğeri sürekli gelişim. Ne kadar güzel değil mi? Ben artık oldum. Tamam. Hatta ben MCC koç oldum. Tamam mı? Yoksa devam mı? İşte bu ben tamamım dediğimiz an koçluğun bittiği andır arkadaşlar. Mesleki körlüğümüzün başladığı andır. Artık bundan sonra bir şey göremeyiz. Ben biliyorum, ben bunun farkındayım, ben hepsini yaptım daha önce gibi ifadelerle ne yaparız? Kendi zihnimize ket vururuz. Bu da bizim ilerlememizi engeller. O yüzden sürekli gelişmeye devam edeceğiz. Bir koçun etik kalabilmesi için önce kendi üzerinde çalışması ve süpervizyon alması gerekir. Şimdi benden sonra Canay arkadaşım gelecek. O bir psikolog. Psikolog olarak size anlatacak. Ve bir süpervizyon ne demek? Gerçekten süpervizyon aldığımızda kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Bunu da birlikte konuşmak için çok güzel bir fırsat. Ve her gün o aynaya bakmalıyız sevgili dostlar. O aynada kendimizi bir görmeliyiz. Koçluğumuzu bir check etmeliyiz. Kimleri bugün öldürdük? Kimlerin ruhlarına, hayallerine ket vurduk? Kimlere hadi gel seni kurtarayım dedik? Bunları zaman zaman ben dahil koçlukta yaptığımız oluyor. Eğer burada sürekli gelişip kendimizi ilerletirsek, koçluğumuzu derinleştirirsek, inanın artık sadece yol arkadaşı olarak kalabilmemiz mümkün. Biz kendimizi geliştirmezsek başkasının gelişimine rehberlik etmemiz mümkün değil, takdir edersiniz. Evet, şimdi biraz da derneğimizden bahsettiğimizde çoğu zaman etik komisyonlardan bahsedildiğinde, disiplinlerden bahsedildiğinde bir öğretmen olarak, bir disiplin kurulunda olmuş öğretmen olarak da biraz böyle korkutucu, biraz titretici bir durumu vardır buranın. Ama biz burada böyle bir yaklaşımda bulunmuyoruz. Bizim tek görevimiz var. Etik kurallar üzerinde bu kadar durmamızın tek bir sebebi var. Biz koruyucuyuz ve aynı zamanda öğreticiyiz. Hem koruyoruz meslektaşımızı hem de öğretmeye devam ediyoruz ve meslektaşımız eğer etik kurallara uygun hareket yapmıyorsa, davranış sergilemiyorsa onun o davranışıyla ilgili gerekli bilgileri onunla paylaşıyoruz. Yani hepimiz birlikte büyüyoruz sevgili dostlar. Evet, burada aslında neyi koruyoruz? Emeğimizi koruyoruz, koçlarımızı koruyoruz, müşterilerimizi koruyoruz. Bu mesleğimizin itibarını koruyoruz. O etik dışı davranış sergileyen insanların bizim ilmek ilmek ördüğümüz o kariyerimizden çalmasının önüne geçiyoruz. Evet, şu ifadeleri çokça duyuyorum. Sokakta kime omuz vursam ya da kimin omzuna çarpsam yaşam koçu çıkıyor duyduğumuz çok zaman olmuştur. İşte biz bu omzunu vurduğunda yaşam koçu çıkıyor ifadesinin içini doldurmak için buradayız. Evet, omzumuzu çarptığımızda yaşam koçu çıksın. Ne kadar güzel bir şey. Ne kadar muhteşem bir dönüşüm. Düşünsenize. Herkesin koç olduğunu, sokakta yürürken kiminle karşılaşsak, kime merhaba desek onların koç olduğunu bilmek ne kadar onur verici. İşte bunun içini doldurmak için buradayız. Bunun için hep birlikteyiz. Bunun için birbirimize destek olmaya niyet ettik ve bugün sizlerle buluştuk. Siz de bizi kırmadınız ve geldiniz ve bizi bu saate kadar takip ettiniz. Bundan sonra da devam edeceğiniz için hepinize teşekkür ediyorum tekrardan. Evet, devam edersem, biz itibarımızı korumak için buradayız ve etik davranışlar, bu emeğimizi korumak hepsi bizim görevimiz sevgili dostlar. Biz burada mesleğimizin üzerine gölge düşmesin diye nöbet tutacağız. Hep birlikte. Neler yapılması gerekiyorsa birlikte yapacağız. Evet. Şimdi etik ikilem oluşturduğu zaman
olabilir. Bazen ikilemler oluşabilir, fikir ayrılıkları oluşabilir. Burada neyi öğreneceğiz? Mesleğimizi daha yukarı nasıl taşıyabileceğimize bakacağız. Ve şeffaf, tarafsız, her şeyden önce insan olduğumuzu hatırlayacağız. İnsan olmanın gereği. Şimdi birçok zirveye katıldık. Her birinde dedi ki insan olmak, yapay zeka çağında insan olmak. Evet, şimdi ben de diyorum ki yapay zeka çağında bir koç olarak insan olduğumuzu hatırlamak çok kıymetli sevgili arkadaşlar. Biz bir aileyiz ve bunun onurunu yaşıyorum. Ve her bir arkadaşıma, her bir koça yürekten sevgilerimi iletiyorum. Evet değerli dostlarım, konuşmamı bitirmek üzere. Geleceği birlikte tasarlamak demiştik. Gelecek bir yerlerde bizi beklemiyor. Biz şu an onu inşa ediyoruz ve bu salondaki niyetimiz geleceği birlikte inşa etmek. Gerçekten etik, sahnede konuşulabilir, anlatılabilir, koçlukta güzel işler yapabilir ve alnımızın akıyla birlikte yol yürüyebilirsek ne mutlu bize. Ve bu derneğimizde yaptığımız bütün çalışmalarla sizlerle buluşmaya niyet edip sözlerime son veriyorum ve hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli hocam, ağzınıza sağlık. Çok güzel bir sunumdu. Gene her zaman olduğu gibi içimize işlediniz, yüreğimize dokundunuz ve böylece ne kadar kıymetli bir organizasyonda, ne kadar kıymetli hocalarımla birlikte yol aldığımı ben de bir kez daha deneyimlemiş oldum. Çok büyük bir gurur bu da benim için. Ve şimdi kürsüye Canay Başçı Ilgın'ı davet ediyorum. Kendisi bize koçluk psikolojisiyle ilgili konuşmasını yapacak. Koçluğun bilimsel temelleri ve psikolojik etkileşimiyle ilgili burada bizlerle olacak. Herkese merhabalar. Değerli meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sözüme başlayacağım. Sanırım mikrofon bende. Ben uzman psikolog ve profesyonel koç olarak bugün koçluk psikolojisi nedir, koçluğun bilimsel temelleri ve psikolojiyle etkileşim üzerinde konuşacağız. Sabahleyin sevgili meslektaşım Nur Hayat Hanım ilk konuşma ile çok güzel bir konuya değindi. Sadece ünvan ile koç olunmayacağını, oldum denilmeyeceğini, kendimizi nasıl geliştirmeliyiz, yetkinlik sürecindeki benlik inşamızdan ve en önemlisi de süpervizyon sürecinden bahsetti. Bu konular çok önemli. Çünkü bir koç olarak popüler kültürde çoğu zaman sadece bir motivasyon konuşmacısı gibi algılanıyor olabiliriz. Ya da iyi niyetli bir destek gibi. Ancak biz bugün bu mesleğin köklerinin de ne kadar derinlerde, bilimsel bir zemine uzandığını konuşuyor olacağız. Koçluk psikolojisi bir mesleğin omurgasını oluşturuyor. İyi niyetli bir sohbetten kanıta dayalı temel bir gelişim sürecini gösteren bir disiplin. Gelin bugün koçluğa sadece bir beceri seti olarak bakmayalım, onu bilimsel bir disiplin olarak masaya yatıralım. Koçluk psikolojisi dediğimizde aslında pozitif psikoloji, bilişsel psikoloji ve nörobilimin en işlevsel çıktılarının bir potada eriterek bahsediyoruz. Peki biz seans odasında tam olarak ne yapıyoruz? O zaman önce şu soruyla başlayalım. Biz kimiz? Ve sonrasında soralım. Biz ne yapıyoruz? Akademik literatürde Anthony Grant 2003 yılında koçluk psikolojisini çok güzel tanımlamış. Der ki, ruh sağlığı yerinde olan bireylerde öz düzenleme kapasitesini arttırmak için psikolojik modellerin sistematik kullanımı. Burada kritik bir anahtar var. Öz düzenleme. Psikoloji bilimi bize şunu der. İnsan zihni hedefleriyle mevcut durum arasındaki farkı kapatmak için doğal bir mekanizmaya sahiptir. İşte koçluk psikolojisi bu doğal mekanizmanın üzerindeki tozu, pası siler ve onu yeniden işler hale getiren bir müdahale biçimidir. Ancak koçluğu yalnızca hedef belirleme ve performans arttırma anlayışı olarak görmek eksik kalır. Çünkü insan yalnızca hedef odaklı bir varlık değildir. Aynı zamanda anlam arayan bir varlıktır. Viktor Franklin'in söylediği gibi insan koşullardan çok o koşullara yüklediği anlamla şekillenir. Bu nedenle koçluk süreci yalnızca ne yapacaksın sorusunu değil, bazen
bunu neden istiyorsun sorusunu da içerir. Çünkü hedef ile değer birbiriyle uyumlu değilse davranış sürdürülebilir olmaz. Bugün birçok insan başarısız olduğu için değil, kendi değerlerinden kopuk hedefler peşinde koştuğu için tükeniyor. Bir psikolog ve bir koç olarak öncelikle şunu söyleyeceğim. Psikoloji ve koçluk birbiriyle etkileşim halinde ve bu çok kıymetli. Peki aradaki fark ne? Psikoloji bilimi özellikle klinik boyutuyla bireyin geçmişine, iç dünyasındaki çatışmalara odaklanır. Bir psikolog olarak bir davranışın altındaki travmatik kökenlere, çocukluk yaşantılarına ve bilinç dışı süreçtekileri analiz ederiz. Çünkü odak noktamız onarımdır. Yani işlevselliği bozulmuş olan davranışı normale döndürmeyi hedefleriz. Peki koç ne yapar? Koçluk ise bugünden geleceğe bakar. Danışanın geçmişiyle değil, o geçmişin bugünkü eylemlerine olan etkisiyle ilgilenir. Bir koç olarak neden böyle yaptı sorusunun peşinden gitmek yerine şefkatli bir merakla şunu sormalıyız. Mevcut kaynaklarınla şu an ne yapabilirsin? Bu durumdan daha işlevsel bir şekilde nasıl çıkabilirsin? Kısacası psikoloji iyileştirmeye yani normale odaklanırken koçluk da psikolojisi gelişmiş kişiye normalden potansiyel zirveye odaklar. Koçluk psikolojisi bir patolojinin tedavisini etmek için yoktur. Hatta Hasibe Hocam da bahsetti. Bizler iyileştirmek niyetiyle görev almayacağız. Amacımız patolojiyi tedavi etmek değil, potansiyeli maksimize etmek için var. Eğer bir birey yataktan çıkamıyorsa veya günlük sorumluluklarını yerine getiremiyorsa, yani işlevselliği bozulmuşsa, gerçeklik algısını yitirmişse, bu psikolojinin alanıdır. Ancak başarılı bir yöneticidir ya da bir öğrencidir, daha iyi bir öğrenci olmak için, hedefine gitmek için ya da etkili bir lider olmak istiyordur. İşte o zaman koçluk psikolojisinin uzmanlık alanına giriş yapar bu konu. Burada çok önemli bir etik sınır vardır. Değerli meslektaşlarım, bu ayrımı bilmek, Hasibe Hoca'nın dediği gibi bu etik sorumluluğu almak bizim sorumluluğumuzda. Eğer masanızda oturan danışan diyorum ben ama siz müşteri diyeceksiniz. Müşterinin geçmişin yükü altında ezildiğini, travmatik yaşantılar nedeniyle işlevselliği ve gerçeklik algısının bozulduğunu görüyorsanız, o zaman koçluk şapkanızı çıkarıp onu bir psikoloğa, bir psikiyatriste yönlendirmeniz gerekiyor. Bu etik kuralların en önemlisidir. Çünkü bizim işimiz işlevselliği bozuk olanı tamir etmek değil, işlevselliği yerinde olan kişinin üzerine yeni bir yapı inşa etmektir. İşte koçluk psikolojisi bu inşa sürecinin bilimsel mühendisliğidir aslında. Biz bir psikolog gibi geçmiş yaralara dokunmayacağız. Dolayısıyla bilimsel yaklaşım olarak sezgisel değil, ampirik verilerle desteklenen teknikleri kullanıyoruz. Yani inanırsan yaparsın, hayal et gerçek olsun demiyoruz. Bir koç olarak öz yeterlilik, bilişsel çarpıtmalar, davranışsal değişim döngüleri ve duygu düzenleme mekanizmalarını merkeze alıyoruz. Çünkü bastırılmış duygu, çözülmemiş duygu demektir. Bilimsel yaklaşım, yani bizler koç olarak duyguyu yok saymıyoruz. Onu düzenleyerek daha işlevsel hale getiriyoruz. Uzun yıllar performans denildiğinde sadece disiplin, motivasyon ve hedef konuşuldu. Oysa bugün biliyoruz ki regüle olmayan bir sinir sistemi sürdürülebilir bir performans sergileyemez. Eğer bir müşteriniz erteleme davranışıyla geldiyse bu her zaman bir isteksizlik değildir. Bazen o davranışın altında başarısızlık korkusu, yetersizlik şeması ve yoğun performans anksiyetesi yatıyor olabilir. İşte koçluk psikolojisi burada davranışın görünen yüzüyle değil, davranışı sürdüren psikolojik mekanizmalarla ilgilenir. Bu iki alan o yüzden birbiriyle düşman değil, müttefiktir. Koçluk psikolojisinin devasa kuramsal birikimini bilişsel davranış terapi, Gestalt terapi, hümanistik ekol
bunları içine alır. Bunları koçluk kendi içinde sentezleyerek performans ve esenlik odaklı araçlara dönüştürür. Örneğin terapide kullanılan Sokratik sorgulama yöntemi koçlukta güçlü sorular olarak karşımıza çıkabilir. Ancak buradaki fark sorunun hedefidir. Terapist yani bir psikolog farkındalığı anlamlandırmak için bu soruyu sorarken bir koç bu soruyu aksiyona geçmek için soruyor olabilir. O yüzden burada bilişsel davranışçı koçluk modeline bakmamız şart. Hepimiz biliyoruz ki bir davranış, bir danışan yapamam diyerek geldiğinde aslında bu bir gerçeklik değil. Kendi kurduğu şemanın altında yatan bir neden. Bilimsel veriler gösteriyor ki müşteri bir engel ile karşılaştığında aslında bir olayla değil, o olaya dair otomatik düşünceleriyle savaşır. Biz seanslarda danışanın bilişsel çarpıtmalarını, bunlar neydi? Felaketleştirme, ya hep ya hiç düşüncesi gibi çarpıtmaları tespit ederek bunları ampirik verilerle dönüştürüyoruz. Koç olarak bu düşüncenin kanıtı ne diye sorduğumuzda aslında beynindeki hata izleme merkezini aktive ediyoruz. Müşteri kendi düşüncesindeki mantık hatasını fark ettiğinde değişim sadece zihinsel değil, biyolojik olarak başlıyor ve çözüm bulma kapasitesi artıyor. Şimdi burada birazcık daha derinleşmek istiyorum. Çünkü bilimsel verilere dayanarak konuşmak bizim için çok kıymetli. İşin biyolojisine bakalım. Nörobilim bize muazzam bir veri sundu. Nöroplastite. Eskiden beyin belli bir yaştan önce değişmez, sabit kalır deniyordu. Oysa bugün biliyoruz ki beyin her yeni deneyime bağlı olarak yaşam boyu yeniden organize oluyor. Yani biz bir koç olarak güçlü bir soru sorduğumuzda danışan duraksıyorsa, ki bu duraksama anını biliriz değil mi? Aha anı. İşte o duraksama, aha anında beynin otomatik örüntülerden çıkıp yeni bir değerlendirme yapmaya başladığı andır. Bizim için kıymetli andır. Yeni bir perspektif kazanan danışan yani müşteri beyninde yeni sinaptik bağlar kurmaya başlar. Yeni bakış açısı, tekrar eden davranış pratikleri ve farkındalık süreçleri zaman içinde yeni nöral bağlantıların güçlenmesine katkı sağlıyor. Biz buna nöral yeniden yapılanma diyoruz. Eğer koçluk süreci 8-12 seans kadar sürerse biz aslında o yeni nöral yolun miyerinleşmesine yani kalıcı bir otobana dönüşmesine katkı sağlamış oluyoruz. İşte koçluğun sürdürülebilir olmasının bilimsel kanıtı da budur. Yani koçluk süreci aslında müşterinin sadece farklı düşünmeye başlaması değil, aynı zamanda düşünce biçimini destekleyen zihinsel yolları da güçlendirme anlamına gelir. Bugün nörobilim bize başka önemli bir veri daha söylüyor. İnsan beyni güvenli ilişkiler içinde daha iyi öğrenir, daha iyi değişir ve daha iyi risk alır. Tıpkı benden önce Hasibe Hoca'nın söylediği gibi. Güven zemini oluştuğunda aslında değişimin de ilk adımı atılmış oluyor. Ve o yüzden etik kurallar bizim için çok kıymetli. Güven, gizlilik, bunların her biri bir araya geldiğinde aslında değişime dayalı adımı da atmış oluyoruz. Koçluk ilişkisinin en güçlü taraflarından biri de budur. Müşteri yargılanmadığını hissettiğinde beynin tehdit merkezi sakinleşir. Bu da kişinin problem çözme, planlama, bilişsel esneklik kapasitesini arttırır. Yani dönüşüm yalnızca tekniklerle değil, ilişkisel güvenle de mümkün. Çoğu zaman danışanlar şöyle gelecek, motivasyonum düştü. Psikoloji bilimi özellikle Deci ve Ryan öz belirleme kuramını belirlemiş. Bakın bu çok kıymetli bir kuramdır. Mutlaka araştırın ve dosyanıza alın. İnsan motivasyonu 3 temel direk üzerine kuruludur. Özellik, yetkinlik ve ilişkisellik. Koçluk süreci danışana kendi kararlarına aldığı için özellik ihtiyacını besler. Hedefine ulaştıkça yetkinlik duygusunu arttırır.
koç ile kurduğu o bahsettiğimiz muazzam güvenli bağ ile de ilişkisellik ihtiyacını karşılar. Bilimsel olarak kanıtlanmış ki bu üç ihtiyaç karşılandığında beyin dışsal bir ödüle ihtiyaç duymadan dopamin salgılıyor. Dopamin sadece bir ödül kimyasalı değil. Aynı zamanda odaklanmayı ve yaratıcı problemi çözmeyi tetikliyor. Yani biz seanslarda aslında danışanın kendi yakıtını üretmesine rehberlik ediyoruz. Bu sadece mutluluk değil, öğrenme kararlılığıdır. Dışsal ödüllerin aksine koşu psikolojisi içsel motivasyonu tetikler ve bu da davranış değişimini kalıcı hale getirir. Yani bizler koçlar seanslarında danışanın, müşterinin kendi psikolojik yakıtını üretmesine rehberlik ediyoruz. Biz bir bireye dokunduğumuzda onun içinde bulunduğu sistemi de değiştiriyoruz. Bundan Hasibe Hocam da biraz bahsetti. Süremiz de dolmuş. O halde o zaman hızlıca toparlıyorum. Bizler unutmadan her sorduğumuz soru, kullandığımız araç ve arkasında devasa bir psikolojik literatür barındırıyoruz. O yüzden unutmayalım, bir rol arkadaşı, yol arkadaşı değil, bizler insan zihninin o muazzam potansiyelini açığa çıkaran bilimsel aktörleriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimle. Caner Hocam, dinlemelere doyamadık. Daha uzun anlatsaydınız eminim burada çok büyük bir keyifle size eşlik ederdik. Sorularımız varsa onları da iletirdik. Küçük bir girizgah yapmış olalım. Bizi takipte kalın sevgili izleyicilerimiz, değerli meslektaşlarımız, birbirinden değerli, çok kıymetli üyelerimiz var. Her birimiz kendi alanımızda profesyoneliz bu işi. Hem gönülden hem de etik kurallar çerçevesinde mesleki olarak icra ediyoruz ve bu mesleğin gelişmesine, olması gereken yere gelmesine, meslektaşlarımızla birlikte güçlenmeye, büyümeye de kıymet veriyoruz. Derneğimize lütfen üye olun. Çok güzel projelerimiz var, eğitimlerimiz var. Hem sizleri geliştirmek hem de sizlerle birlikte biz de gelişmek için heyecanlıyız ve geleceği birlikte tasarlıyoruz. İşte tam da burada bizim vizyonumuzu oluşturuyor. Sabahçı oturumumuz sona erdi. Burada bizimle olduğunuz için çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi 1,5 saatlik bir öğle aramız var. Öğle aramız bitiminde 13.30'da 3. oturumumuz başlayacak. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikler diliyorum.
Evet sevgili izleyicilerimiz, değerli koçtaşlarımız, hepinizi sevgi ve selamla karşılıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Başak Bazancır, kaldığımız yerden heyecanla devam ediyoruz. İlk iki oturumu sunan Sayın İpek Kaytaz'a çok teşekkür ediyorum ve bundan sonraki oturumları birlikte yönetiyor olacağız. Teşekkür ediyorum. Şimdi sahneye modern ebeveynlikte koçluk yaklaşımını ve aile içi iletişiminin önemini bizlerle paylaşmak üzere değerli bir ismi davet ediyorum. Özlem Aktaş, Sayın Özlem Aktaş, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Başakçığım. Sanırım başlayabilirim. Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Koçluk Haftası vesilesiyle bir aradayız ve bu benim için bu haftanın en güzel yönü insanın insana dokunuşunun, yanında olmasının ve farkındalık yolculuğunun yeniden hatırlanmış olması. Çünkü koçluk aslında bize çok basit bir gerçeği hatırlatıyor. Çok basit ama çok kıymetli olan, her insan görülmek, duyulmak ve anlaşılmak ister. Koçluğun gücünü konuşacağımız bu değerli haftada hep birlikte öğrenmeye, ilham almaya ve dönüşmeye niyet ederek sunumuma başlıyorum. Bugün sizlerle modern ebeveynlikte koçluk yaklaşımını, çocuklarla iletişimde neden yeni bir bakış açısına ihtiyaç duyduğumuzu ve bunun aile içi ilişkileri nasıl dönüştürdüğünü konuşacağız. Konumuzun başlangıcını çok sevdiğim bir hikayeyle yapmak istiyorum izninizle. Bir gün zamanın birinde bir köy ağası vefat eder ve işte mirası paylaşılacak 3 oğlu vardır. Bu ağa oğullarından büyük oğluna malının yarısını, işte 1/4'ini ortanca oğluna, 1/5'ini ise küçük oğluna bırakmıştır. Fakat bir sorun vardır. Ağanın toplam mal varlığı 19 eşektir ve 19 ne 2'ye, ne 4'e, ne de 5'e bölünememektedir. Köylü toplaşır, düşünür, taşınır, bir çözüm üretemez ve Nasrettin Hoca'ya başvurmaya karar verirler. Nasrettin Hoca'ya gittiklerinde o şöyle söyler, benim eşeğimi de alın, etti size 20 eşek, sonra hesaplayın, bölün 2'ye 10 büyük oğlunun, 1/4'ü 5 eşek ortanca ve işte 1/5'i 4 eşek küçük oğluna şeklinde toplam 19 eşek, kaldı mı bir eşek o da benimkisi, geri verin şeklinde. Burada hani hiçbir şeyi kırmadan, dökmeden, kavga çıkarmadan sadece bir bakış açısını değiştirerek sorunun böyle pratik bir şekilde çözüldüğünü hani görüyoruz ya. İşte aslında tam da bugün böylesi insanlara ihtiyacımız var. Vizyon sahibi, potansiyelinin farkında, çözüm odaklı ve sezgileri güçlü bireyler. Belki de modern Nasrettin Hocalar. Bundan birkaç ay öncesi Bahar Eriş'in Instagram'da bir paylaşımı vardı. Amerika'da ünlü bir şirketin CEO'su bir röportaj veriyor ve bu röportajında şöyle diyor. Bizim artık çok zeki yetişkinlere, bireylere, gençlere ihtiyacımız yok. Çünkü bilgi zaten fazlasıyla yapay zekada var. Bizim köşeyi döndüğünde neyle karşılaşabileceğini düşünebilen, sezebilen ve çözüm üretebilen duygusal zekası yüksek bireylere ihtiyacımız var. Evet, aslında biz çocuklarımızdan neler bekliyoruz? İşte bir hedefleri olsun istiyoruz. Disiplinli olsunlar, işte özgüvenli olsunlar, sorumluluk sahibi olsunlar, çözüm odaklı olsunlar,
zamanı iyi yönetsinler ve duygusal zekaları olsun istiyoruz. Ancak burada kritik bir soru var, biliyor musunuz? Tüm bu özellikleri geliştirecek zemini biz gerçekten oluşturabiliyor muyuz? İşte Adem Güneş'in burada çok güzel bir ifadesi var. Bir ebeveynin asli vazifesi çocuğundaki potansiyelin açığa çıkmasına uygun zemini oluşturmaktır. O zaman burada iki kritik soru ortaya çıkıyor. Birincisi, biz çocuklarımızı gerçekten tanıyor muyuz? İkincisi, çocuğumu duyuyor, görüyor ve bağ kurarak gerçekten onunla uyumlanabiliyor muyum? İşte burada Harvard Üniversitesi'nde uzun soluklu, yani sürece yayılmış çocuk gelişim üzerine bir araştırmanın sonucu, bir araştırmadan bahsedeceğim sonucunda. Şöyle ifade ediyorlar öz olarak: bir çocuğun gelişiminde en belirleyici şey ne oyuncaklardır, ne eğitim setleridir, ne de aldığı kurslardır. Peki nedir? Ebeveyniyle kurmuş olduğu duygusal bağdır. Ve çok daha çarpıcı olan sonuç ise çocuk beyninin gelişimi stres anında ebeveynin vermiş olduğu tepkiyle şekillenmektedir. Yani çocuk ağladığında, öfkelendiğinde, zorlandığında biz nasıl tepki veriyorsak onun duygusal dayanıklılığı da ona göre şekillenmekte. Ve bu noktada duyguları kabul edilen bir çocuk kendisine daha çok güvenen, daha çözüm odaklı, problem çözmede ve daha az davranış sorunu çıktısı vermektedir. Yani özetle aslında biz çocuğa abartma dediğimizde bir yol, seni anlıyorum dediğimizde ise bambaşka yollar açmış oluyoruz. Çünkü modern ebeveynlik aslında bize şunu söylüyor: biz sadece çocuk yetiştirmiyoruz. Bir insanın iç sesini inşa ediyoruz ki koçlukta yetişkin versiyonda iç sesin bir insan için ne anlama geldiğini de hepimiz gayet iyi biliyoruz. Evet, annelerin meşhur sorusudur ya, ben nerede yanlış yapıyorum? Ebeveynlerle yaptığım görüşmelerde birçok ebeveyn işte çocuklarıyla ilgili yaşadıkları sorunlar üzerine şu cümleler çok bilindik şekilde sıralanır. Çocuğumla konuşuyorum ama beni anlamıyor hocam. Dinlemiyor, sözümü dikkate almıyor. Ben onun iyiliği için uğraşıyorum, hiç umrunda bile olmuyor. Ne söylesem tersini yapıyor. Ve en sonunda da ya hocam ben nerede yanlış yapıyorum? Aslında mesele çocuk değil, yani çocuk değil, biliyor musunuz? Çocuğunuzla kurduğunuz iletişim aslında mesele olan. Şimdi aynı olayı bir de çocuğun gözünden değerlendirelim, düşünelim. Şimdi akşam olmuş, çocuk yorgun, işte duygusal olarak da dolu, okuldan belki okulda bir şeyler yaşadı, gün içerisinde yaşadıkları var ve regüle olamamış. Anne sesleniyor. Ödevini yaptın mı? Odanı hemen toplaman lazım. Hadi biraz acele et. Yatman gerekiyor artık. Uyku saatin geçiyor. Şimdi tam bu noktadan baktığınızda aslında çocuk ne hissediyor? Görülmediğini, anlaşılmadığını, sadece kendisine komutlar verildiğini. Hatta bazı çocuklarla yaptığım görüşmelerde ebeveynleri için gıyaplarında şu tabiri kullanıyorlar: annem patron gibi, babam patron gibi davranıyor. Şimdi biz bu yaklaşım sonrasında da çocuklara ne diyoruz? İnatlaşıyor, huysuz. Oysa çocuk ne diyor? Beni bir duy, beni gör, beni anla. İşte modern ebeveynlik tam olarak burada başlıyor. Eskiden ebeveynlikte ne vardı? İşte otorite vardı. Korku kültürü vardı Doğan Cüceloğlu hocamızın rahmetli tabiriyle.
İtaat beklentisi vardı, işte ben bilirimci bir yaklaşım vardı. Duygular yok sayılıyordu ve bastırılıyordu. Oysa bugün rehberlik var, uyumlanmak var, anlamak var, duygulara alan açmak var ve koşulsuz kabul var. Ve işte bu anlayışın sahadaki adı koçvari ebeveynlik. Koçvari ebeveynlik nedir o halde? Koçluk yaklaşımlarının ebeveynliğe uygulanmış, entegre edilmiş halidir. Temel amaç nedir? Çocuğun potansiyelini fark edip açığa çıkarmasına destek olmaktır. Yani çocuğun kendi olabilmesi. Bu yaklaşım çocuğu yönlendirmek yerine doğru sorularla düşünmesini sağlar, güçlü yanlarına odaklanır, kontrolcü ya da aşırı koruyucu bir tutum yerine destekleyici ve eşlik eden bir ilişki ve iletişim kurar. Şimdi bazı ebeveynler burada soruyor. Hocam hiç mi nasihat etmeyeceğiz? Tabii ki nasihat edeceğiz. Ancak koçvari ebeveynliğin bize öğrettiği şu alanı, şu püf noktayı kaçırmadan. Çocuğunuzun nasihati alabileceği doğru anı fark ederek o anda nasihatte bulunmak. Yani siz çocuğunuza işte faydalı olduğu için, sağlık için su içsin istiyorsunuz ama bardak dolu. Siz suyu doldurdukça o taşıyor. Ancak bardağın boş olduğu, hazır olduğu anda verdiğiniz su şifaya dönüşüyor. Evet, peki tam da bu noktada koçvari yaklaşım bir çocuğa ne kazandırır? Bu yaklaşımın çocukta ve ailede çok derin etkileri vardır. Bir kere çocuk kendini anlaşılmış hisseder, değerli olduğunu hisseder, ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişim güçlenir, sorumluluk ve karar alma becerileri çocukta gelişir, özgüveni artar, problem çözme yeteneği güçlenir, duygusal zekası gelişir. Ve son olarak şunu ifade edeyim. Hazreti Ali'nin bir sözü var, biliyorsunuzdur. Çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil, onların yaşayacakları zamana göre yetiştirin. Yani çocuklarımız bizim çocukluğumuzdaki dünyada yaşamayacaklar. Bizim görevimiz onların yollarını çizmek değil, bizim görevimiz onların yollarını çizmek değil aslında. Kendi yollarını çizebilecekleri o zemini, doğru zemini oluşturmak. İşte tam da bu noktada modern ebeveynlik aslında bir zorunluluk değil, bir farkındalık yolculuğudur. Birlikte büyümeyi kabul ederek sadece çocukları değil, kendimizi de dönüştürmektir. Hepinize bu yolculukta güçlü farkındalıklar diliyorum ve teşekkür ediyorum. Ebeveyn olmanın sadece rehberlik etmek değil, aynı zamanda doğru iletişimle güvenli bir alan oluşturmak olduğunu farklı bir bakış açısıyla anlatan Özlem Aktaş'a çok teşekkür ediyorum. Şimdi ise sırada iş dünyasında koçluk kültürünün gelişimi ve kurumların dönüşüm süreçlerinde insan odaklı yaklaşımının önemini dinlemek üzere değerli bir ismi davet ediyorum. Sayın İpek Kaytaz, hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Çok teşekkür ediyorum Başakçığım güzel takdimin için. Evet, ben bugün burada birazcık iş dünyasındaki koçluk kültüründen ve koçluk uygulamalarından bahsedeceğim. Bir önceki oturumda Özlem Hocam aileyi ve ebeveyni anlattı. Aile toplumun en küçük temel yapı taşı, bir ekosistem ve buradan hareketle şirketler de bir ayrı ekosistem. Ve şirketlerin en temel gücü insan kaynağı. Peki, şimdi buradan hareketle şunu söyleyebilirim ki
Özellikle günümüz dünyasında her şey çok hızlı değişiyor ve şirketler de değişiyorlar. Stratejiler değişiyor, organizasyon şemaları değişiyor, teknoloji değişiyor. Değişen teknoloji insanlara ve kurum kültürüne adapte edilmeye çalışıyor. Roller değişiyor. Tam da bu noktada 17 yıllık kurumsal hayatım ve sonrasında da üzerine katarak ilerlediğim koçluk yolculuğum bana çok önemli bir şey gösterdi. Bütün bu değişimin içerisinde insanlar gerçekten dönüşüyor mu? Bakın bugün bilgiye çok kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Bilgi gerçekten parmaklarımızın ucunda. Bilgiye ulaşmak ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Buradan hareketle de danışmanlıklar var ve firmalarda istedikleri yola gitmek için, kendilerini evirmek için yapay zekadan da danışmanlıklardan da yararlanıyorlar. Buradan aldıkları kuvvetle, güçle yeni sistemler kuruyorlar, yeni stratejiler belirliyorlar, 5 yıllık kalkınma planları yapıyorlar. Bir sonraki gelecek olan yönetici için halef sistemi kuruyorlar, yeni hedefler koyuyorlar ve ekiplerini hedeflerle besliyorlar. Bununla birlikte de insan çoğu zaman bütün bu değişimin ve dönüşümün içerisinde eski düşünme biçimleriyle sonuç üretmeye çalışıyor. İşte dönüşümün en zor tarafı da tam olarak burada başlıyor. Bu nedenle kurumların günümüzde yaşadığı en büyük sıkıntı strateji eksikliği değil, davranış dönüşümünün gerçekleşmemesi oluyor. McKinsey'in araştırmasına göre kurumsal dönüşümlerin yaklaşık %70'i başarısız oluyor ve bunun temel nedeni teknoloji de değil, insan, liderlik ve kurum kültürüdür. Yani aslında kurumlar strateji üretmekte değil de insan davranışını dönüştürmekte zorlanıyorlar. Kariyerim boyunca insanların ne yapmaları gerektiğini bildikleri halde harekete geçemediklerini pek çok kez gördüm. Canay Hocam da bunun koçluk psikolojisi kısmında bir takım alt nedenlerinden bahsetti. Buzdağının altından bahsetti. Gene kariyerimde çok başarılı görünen yöneticilerle de çalıştım. Onlar da stratejileri biliyorlardı. Ekiplerini yönetmek için çok heveslilerdi, isteklilerdi, hedefleri biliyorlardı, hedefleri ekip üyeleri de biliyorlardı. Fakat burada şirketi ve ekibi ileri götürmek adına sürekli çözüm üretmek zorunda kalan yönetim kadrosu ya da lider kadrosu sürekli cevapları verdiği için ekip bir yerde kendi içini kapatıyordu ve bağımlı ekipler oluyorlardı. İşte koçluk da tam olarak burada devreye giriyor. Çünkü koçluk bakıldığında yalnızca bir hedef belirlemek değildir. Bireyin kendi potansiyelini, ekibin kendi potansiyelini fark ederek düşünme biçimine dönüştürmesidir. Ne diyoruz koçluk için? Koçluk bugünle gelecek arasındaki o projeksiyonda potansiyelin açığa çıkmasını sağlayan çok güçlü bir araçtır. ICF'in koçluk tanımında da koçluk bireylerin kişisel ve profesyonel potansiyellerini maksimize etmelerini sağlayan düşünsel ve yaratıcı bir ortaklıktır. Ve artık bugün kurumlar sadece yöneten liderler değil, dinleyebilen, soru sorabilen, alan açabilen liderlere ihtiyaç duyuyorlar ve bunları yetiştirmeye odaklanıyorlar. Çünkü değişen kuşakla birlikte yeni gelen kuşak artık sadece yönetilmek istemiyor. Onlar için duyulmak, görülmek, kendilerini gerçekleştirebilmek ve gelişmek çok önem kazanıyor. Buradan hareketle şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki eskiden liderlerden daha çok en çok şeyi bilen kişi olmaları bekleniyordu. Fakat günümüz dünyasında öğrenme zihniyeti, öğrenen zihin yapısı ve o öğrenen liderliğe geçiş çok daha kıymetli ve geniş yer buluyor. Ve bunu şuradan da görebiliyoruz. Bugün dünyanın en büyük organizasyonları bile
öğrenme kapasitesine yatırım yapıyor. Bir araştırmadan bahsetmek istiyorum size. Google'ın Project Oxygen araştırması en başarılı yöneticilerin ortak özelliklerinden birinin iyi bir koç olma olduğunu ortaya koydu. Bu da bize liderliğin sadece yönetmekle değil, geliştirmekle ölçüldüğünü gösteriyor. Microsoft, Satya Nadella liderliğinde her şeyi bilen kültürden, her şeyi öğrenen kültüre geçiş yaptı. Ve bu dönüşümün merkezinde öğrenme kültürü, psikolojik güvenlik, geri bildirim ve koçluk yaklaşımı vardı. İşte bu kültürel dönüşüm Microsoft'un yeniden inovasyon odağı kazanmasında önemli rol oynadı. Çünkü insanlar hata yapmaktan korktuklarında ilerlemiyorlar. Sadece güvenli alanlarında kalıyorlar. Ve ilerleme ve gelişim olmadığı için de istediğiniz kadar yapıcı değiştirin, yeni teknolojiler getirin, o şirkette dönüşüm olmuyor. Buradan hareketle şimdi şuraya geçmek istiyorum. Koçlukları kurum içerisinde iki şekilde uygulandığında, yani hem iç koçluk yapısı kurulduğunda hem de dış koçluk hizmeti alındığında işte dönüşüm için muazzam bir ortam yaratılmış oluyor. Ve buradan hareketle şunu söylemek isterim ki özellikle dış koçluk alan şirketlerin üst düzey yönetim kadroları kendileri için yargısız, güvenli bir düşünme alanı yaratıyorlar. Ve bu sayede de şirket içi kör noktaların görünmesini sağlıyorlar. Liderlerin özellikle üst kademeleri çıktıkça en çok ihtiyaç duydukları şey yargısız, güvenli bir geri bildirim oluyor. Ve bunu da onlara almış oldukları dış koçluk hizmeti alan açarak sağlamış oluyor. Şirket içi koçluk sistemine geçtiğimiz zaman da bu da çok kıymetli. Şirket içi koçluk kültürün organizasyonun geneline yayılmasını, çalışan bağlılığının güçlenmesini ve çalışan devir hızının düşmesini ve değişim adaptasyonunun hızlanmasını sağlıyor. Çünkü gene güven konusuna geleceğiz. Bugün güven üzerine çokça konuşuyoruz. Koçlukta da sürece güven, kendine güven ve danışanına, müşteriye güven vardır biliyorsunuz. Şirketlerin de temelinde, ailelerin de temelinde güven çok önemlidir. Ve çalışan kendini güvende hissettiği zaman, hata yapmaktan korkmadığında yenilikleri çağırabiliyor, yöntemlerini değiştirebiliyor, davranışını dönüştürebiliyor. Harvard Business School'da liderlik ve yönetim profesörü Amy Edmondson'ın da araştırmaları bunu destekliyor. Ve diyor ki yüksek performanslı ekiplerin ortak noktası kusursuz olmaları değil, güvenli gelişim ortamına sahip olmaları ve koçluk yaklaşımı da tam da bu ortamı yaratmaya temel açan çok güçlü bir araç oluyor. Buradan hareketle şunu da belirtmek istiyorum ki koçluk bir İK uygulaması değildir, bir dönüşüm yaklaşımıdır. Dönüşümün kurum kültüründe olması için olmazsa olmaz bir yaklaşımdır, bir araçtır. Çünkü sürdürülebilir dönüşüm yalnızca süreçlerle değil, davranış değişiklikleriyle de gerçekleşir. Bugün şirketler süreçlerini dijitalleştirirken düşünme becerilerini dönüştürmekte zorlanıyorlar. ICF'in araştırmaları da bize bunu gösteriyor. Güçlü koçluk kültürüne sahip olan organizasyonlarda tekrar belirtmek isterim. 1. Çalışan bağlılığı daha yüksektir. 2. Liderlik etkinliği artar. 3. Değişim adaptasyonu çok hızlı gerçekleşir. Çünkü insanlar güvende hissettikleri, kendilerine alan açılan, gelişebildikleri bir ortamda daha fazla aidiyet hissederler. Sir John Whitmore'un vurguladığı gibi koçluk yüksek yatırım geri dönüşü sağlayan, ki kitabında bunun %800 olarak belirtmiştir. Sorumluluk ve sahiplenme duygusunu güçlendiren bir araçtır. Kendinize de baktığınız zaman insan en çok neyi sevmiyor? Belirsizliği sevmiyor. Dolayısıyla insanlar da değişime değil de belirsizliğe direniyorlar.
Koçluk şirketlerde bütün bu belirsizliğin içerisinde çalışanlarına netlik, farkındalık ve hareket kapasitesi yaratıyor. Şöyle bir düşünün lütfen. Bir yönetici var, yıllarca sürekli çözümleri önermiş, ekiple çözümleri duymaya alışmış ve kendileri bir fikirleri varsa bile dile getirmiyor. Sonra bir gün bu yönetici soru sormaya başlıyor, cevapları üretmeyi bırakıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Şöyle ekip ilk başta bir sessiz kalıyor. Çünkü alışmışlık var ortada. Yıllarca soru sorulmamış, direktifler verilmiş. Sonra insanlar soruları duymaya başladıkça düşünmeye başlıyorlar. Fikir üretmeye, sorumluluk almaya ve birbirlerini dinlemeye ve çözüm geliştirmeye başlıyorlar. İşte koçluk kültürü de tam olarak burada oluşuyor. Dönüşüm çoğu zaman büyük sistemlerden değil, insanın düşünme biçimindeki o küçücük, minik değişimlerden başlıyor, attıkları adımlarla başlıyor. Günümüzün iş dünyasında artık sadece süreçler değil, insanın deneyimi de rekabet avantajı yaratıyor. Ve bence günümüzün en güçlü organizasyonları, en çok bilenlerden değil de en hızlı öğrenebilenlerden olacak. Ve gelecekte kurumları ayakta tutacak olan şey sadece teknoloji olmayacak. İnsanların birlikte düşünebilme, öğrenebilme, dönüşebilme kapasitesi olacak. Bu noktadan hareketle koçluk insanlara ne yapacaklarını söylemek yerine onlara güvenli, yargısız, kendilerini ifade etmeye alan açan bir ortam sunduğu için de iş dünyasında daha da önem kazanacak. Ve bugün belki de kendimize şu soruyu sormalıyız. İnsanlara gerçekten görev mi veriyoruz? Yoksa gerçekten gelişebilecekleri bir alan mı açıyoruz? Çünkü bazen bir kurumun dönüşümü tek bir liderin sorduğu farklı bir soruyla başlar. Bugün burada olduğunuz için ve beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, şimdi sırada günün ikinci kısmının moderatörü olan sevgili Başak var. Başak'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Bugün bize koçluğun öğrenci tarafından sınav süreçleri, öğrenci gelişimi ve gençlerle çalışma modelleriyle ilgili güzel bir konuşma yapacak. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum İpek Hocam. Biraz önce sesimi alamadık galiba. Liderlikle alakalı paylaşımlarınız bizler için çok kıymetliydi. Sabahtan bu yana çok çeşitli şeyler öğreniyoruz. Ve biraz önce Özlem Hocam'ın bahsettiği ebeveyn koçluğu da öğrenci koçluğuyla iç içe. Yine sabah Feray Hocam'ın bahsetmiş olduğu devlet okullarındaki eksikler, 11. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerle alakalı oluşturacağımız projeler öğrenci koçluğuyla iç içe. Şimdi ben Başak Ünsal Bazancır, 33 yaşındayım. Şu anda yurt dışında İtalya'da ikamet etmekteyim. Daha önce 13 yıl boyunca Denizli'de birçok kurumda, dershane, özel okullar, kurslar bir gün bile ara vermeden çalıştım. Şimdi burada özel okulda çalışanlar, kurslarda çalışanlar o yoğun tempoyu bilirler. İlk başta girdiğimde rehberlik olarak girdiğim sistemde ve yüzlerce öğrenciye hitap ettiğimiz için bunun yeterli olmadığını gördüm. Aslında koşu arayış da burayla başladı. Sonra önüme çok değerli isimler çıktı. Çok güzel birlikteliklerimiz, kazançlarımız oldu. Ve onlarla birlikte öğrenci koçluğunu geliştirmek istedim. Bu alanda koçlukla alakalı neler yapabiliriz? Bunun yanında ICF ve IC'den
NLP, yaşam koçluğu, liderlik gibi modülleri de tamamladım ve buradan sevgili öğrenci koçlarına mutlaka tavsiye ediyorum. Sadece bir modül olarak, yani sadece bir öğrenci koçluğu niş alanımız olarak değil, diğer tüm alanlarda eğitim aldığımızda inanın alet çantamız çokça doldukça seanslarımız o kadar renkli ve keyifli geçiyor. Dediğim gibi 13 yıldır ben çeşitli öğrencilerle ve ebeveynlerle birlikteyim. Çok şükür, çok severek yapıyorum. Onlarla saat kaç olursa olsun temas etmekten hiç çekinmiyorum. Buradan Profesyonel Koçluk Derneği Başkanımız Hasibe Hocama da teşekkür etmek istiyorum. Değerlerimiz ortak olduğu için insanların, özellikle biz temelden aldığımız için gençlerin, öğrencilerin kalplerine dokunmakta ortak değeri gördüğüm için bir gün ben burada tekrardan dedim bir eğitim alayım yurt dışına geldiğim süreçte. Hasibe Hocama denk geldim ve orada inanın saat böyle gece 11 ve o kadar güzel bir şekilde insanlara temas ediyor, dokunuyor, hiçbir beklentisi olmadan. Buradan tekrar huzurunuza teşekkür ediyorum ve bu ortak değerler bizi buluşturdu. Şu anda da onun akademisinde öğrenci koçluğunda eğitmenlik yapmaktayım. Çok anlatacağımız şey var ama bugün koçluk haftamızı yürekten neşeyle kutluyorum ve bugüne özel sizler öğrencilerin daha iyi versiyonunu oluşturmak için doğru öğrenci koçluğu sisteminden bahsetmek istiyorum. Özellikle 12 yaş sonrası bireylerde kendini tanıma, öğrenme yöntemlerini geliştirme, bireysel potansiyellerini ortaya çıkarmada öğrenci koçluğundaki yanlış algıları ortadan kaldırmak niyetimiz. Akademik programların sadece akademik programların başarıyı ve mutluluğu getirmediğini belirtmek istiyorum. Öğrenciler de zaten biliyorsunuz Z kuşağı bu telkinleri, bu işte yap, et, şunu çöz, buraya git gibi telkinleri duymaktan keyif almıyorlar ve bu zaten sonuçta çok klasik, standart akademik programlara dönüşüyor ve yeterli olmuyoruz. Buradan aslında özel öğretim kurslarında ve özel okullarda şunu da gözlemliyorum. Koçluk daha da arttı, daha da büyüdü. Özellikle benim bulunduğum ilde şu anda bir kurumda 2 rehberlik öğretmeniniz varsa şu an sayıları 6-7'ye çıktı. Nice koçlarla çalışıyoruz ve öğrencilere daha yakından temas etmiş oluyoruz, süreçlerine eşlik ediyoruz. Dediğim gibi hani şunu yap, bunu yap, şu stratejiyi kullan gibi telkinlerde koçluk becerilerini uygulayamayız. Her öğrenci çok özeldir. Her öğrenci çok farklıdır. Ve bunun için oluşturduğum bir görsel var aslında. Bu görsel üzerinden de size bu sistemden bahsetmek istiyorum. Yani eğitimlerde bu görsel yoktu. Şu an bugüne özel dedim bunun üzerinden basitçe anlatabilirim. Her öğrenci koçluğunda biliyorsunuz ki ön görüşme yapıyoruz. Öğrencinin mevcut olduğu durumdan nereye ulaşmak istediği, hedefleri, engelleri, koçluktan beklentilerini konuşuyoruz. Keza ebeveynlerle de öyle. Ve koçluğun 4 ayağından bir tanesi açık iletişim. Şimdi sabahtan beri buradaki eğitmenlerimizin kıymetle üzerine basarak söylediği şey güven. Öğrenci koçluğunda koç öğrenci arasında güven bağının kurulması, öğrencinin kendini rahat hissetmesi, her ne olursa olsun dürüstçe size ifade edebilmesi çok önemli. O yüzden her ön görüşmemizde, her öğrenci koçluğu seanslarımızda bunu mutlaka vurgulayalım istiyorum. Burada aslında açık iletişim sayesinde öğrenci ne hissediyor, duygularını nasıl yönetiyor, onu keşfetme şansımız oluyor. Öğrenci bir şeyle başa çıkamadığında size direkt temas ediyor, ulaşıyor. Şimdi öğrenci koçluğu diğer koçluklardan biraz daha farklı, süreç koçluğu. Bu süreç çok uzun oluyor. 6 ay, 9 ay, 1 sene gibi öğrenciyle dirsek dirseğe temas ediyoruz. O yüzden öğrenci koçluğu, süreç koçluğunda özellikle bizim dengede kalmamızı sağlıyor. Açık iletişim bu yönden ve öğrencinin size güvenmesi, yine ICF etik kurallarına uymamız, sınırlarımızı baştan belirlememiz çok değerli diyorum. İkincisi de yine slaytımızda gördüğümüz kritik edenler ve engelleri görmek diye adlandırdık ikinci ayağı. Öğrencinin çevreden etkileri, aile, arkadaş, zaten üzerinde bir sürü duygusal yük, sorumluluk, sınav sistemi, çözülmesi beklenen birçok kaynak, telefon, sosyal medya gibi dikkat dağıtıcıları, özgüven eksikliği, korkuları, yani insana dair her ne varsa bizim hayatımızda öğrencilerde de birçok kritik edenleri, engelleri oluyor. Bu noktada da aslında öğrenci koçluğunda yine eğitimlerde bahsediyoruz. NLP teknikleri kullanıyoruz. NLP tekniklerinde örneğin
bir öğrencimiz denemeye girmekte korku yaşıyor. Evde kendisi çözebiliyor, sorularını yapıyor, tarıyor ama denemeye girdiğinde bir korku, panik yaşıyor. İşte burada öğrencimizi empatik dinleyebilmek, güçlü geri bildirim verebilmek, onun duygularını anlayabilmek ve mesela NLP'de bir Walt Disney tekniği kullanabilmek çok değerli. Seanslarımızı zenginleştiriyor ve aslında bu teknikler, yani biz öğrenci koçluğu olarak bakıyoruz olaya ama öğrenci temelden geldiği için gelecekteki, yani hayatındaki her içindeki kritik edenleri, engelleri nasıl aşabilirim bunu öğreniyor öğrenci koçluğu sayesinde. Yani biz öğrenci koçluğunda bunu yapmalısın, şunu yapmalısın, şunu çözmelisin değil. Ben öğrendiğim bu tekniği hayatımdaki diğer alanlarda nasıl kullanabilirim? Biz aslında öğrencilere bolca teknik de öğretiyoruz ve hayatları içinde çok önemli bir yer alıyor. Üçüncü sistemde sistem kurmak, üçüncü ayağımızda. Her öğrenciyle oluşturacağımız sistem farklı olduğu gibi akademik anlamda içerik bilmemiz onu rahatlatıyor. Buradan yine sevgili öğrenci koçlarına sesleniyorum. Yani tüm kaynakları, denemeleri, YouTube kanallarını vesaire bilemeyiz ama biraz hakim olmamız olayı çok tatlı, çok güzel bir seviyeye taşıyor. O yüzden LGS ile ilgileniyorsak LGS'nin genel kitapları, denemeler, YKS ile ilgileniyorsak ona uygun kaynaklar eşlik etmemiz çok değerli. Yine olmazsa olmaz öğrenciyi iyi gözlemlemek. Yani nasıl annemiz, babamız, ebeveynlerimiz gözlemliyor. Bizler de seans yaptığımız öğrencilerde benzi atık mı, yorgunluğu var mı, enerjisi düşük mü, herhangi bir ağrısı var mı, sürekli neyi tekrar ediyor, onu çok iyi dinlemeliyiz ve çok iyi gözlemlemeliyiz. Ve bununla birlikte ona kullanabileceği takviyeleri, alabileceği destekleri, uzmanları önermeliyiz. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir zihin, güçlü bir bedende bulunuyor. Bu yüzden biyolojik ve fizyolojik olarak da desteğini, bu sistemi oluştururken kurmamız gerekiyor. Şimdi sistem kurmakta aklımıza ilk gelen şey tabii ki program oluşturmak. Programı da öğrenciyle birlikte oluşturuyoruz. Standart programlardan çıkıyoruz. Koçlukta standart program diye bir şey yoktur. Her öğrenciye özeldir. Öğrenci o hafta ne içecek, ne yiyecek, hangi konuları çözecek, neleri planlayacak, her şeyi birlikte yaparız. Birlikte karşılıklı konuşarak hangi gün, hangi saatler arasında neresi uygun bir programı taslak halinde hazırlarız. Hatta öğrencide sadece haftalık değil, aylık ve yıllık planlar yaptığımızda burada aslında neyi sağlıyoruz? Öğrencinin kafa karışıklığı ortadan kalkıyor. Kendisi plan yapıyor, planına uyma becerisi kazanıyor, plan yapma becerisi kazanıyor, kendini programlandırma becerisi kazanıyor ve haftalık biz öğrencilerimizle koçluk seanslarımızı yaptığımızda aylık da böyle hangi konuları bitirecek, bu aylarda nelerin üstesinden gelecek, hangi sorumlulukları alacak, bunları da planladığımızda büyük bir yük üzerinden kalkmış oluyor. Koçluğun 4. ayağı dediğim takip ve klasör ayağı. Biliyorsunuz koçlukta takip olmazsa olmaz. Geri bildirimler, geri dönüşler çok değerli. Burada da her öğrencide, eğitimlerde de belirttiğim gibi öğrenci koçluğunda detaylı bir takip gerekiyor. Yani öğrenciyle uzun bir süreç görüştüğümüz için dengeyi de koruyarak, tabii ki sınırları çizerek, yani öğrencinin size bağlı olmasını sağlayarak değil, orada kocaman bir sınır çizelim. Öğrenciyi her gün bile takip edebilirsiniz diyorum ben. Çünkü öğrenci programını aldı, sorumluluğunu aldı, o cesareti aldı, yapıyor, çok emek veriyor, saatlerce çalışıyor, takviyelerini kullanıyor, her şeye dikkat ediyor ve size bununla ilgili geri bildirim verdiğinde o süreç koçluğunu çok daha sağlıklı, çok daha iyi yönetebilen, anında ihtiyacı varsa o ihtiyaca koçluk yapabilen koçlar oluyoruz. Bu anlamda ben öğrenci koçluğunda her gün bile bir emoji, bir işaret, sorumluluğumu tamamladım, takip ben de, plan program ben de, şu anda yapıyorum, her şey yolunda gibi size geri bildirimler vermesini de yine siz sevgili koçlarımıza tavsiye ediyorum. Bunun dışında takip ederken dikkat etmemiz gereken yani o sınırların çizilmesi, yani öğrencinin size bağımlı hale gelmemesi gerekiyor. İşte koçum varken program yapabilirim, koçum olmadığında programım yok, o zaman bu hafta çalışmayacağım gibi mutlaka yaşıyorsunuzdur. Şu an bizi dinleyen öğrenci koçları ne demek istediğimi çok daha iyi anlıyor.
Buna izin vermiyoruz kesinlikle. Bu senin sorumluluğun, bu senin planın. Harika bir şekilde oluşturdun, harika bir şekilde tamamlayacağını biliyorum. Güvendesin, yanındayım, yoluna eşlik etmekten keyif duyuyorum gibi bir takipten söz ediyoruz. Burayı böyle çok önemsiyorum. Tekrar etmek istedim. Şimdi burada bir klasör tekrarı notu aldım. Klasör tekrarlarını da kendi koçluğunda çok sizlere de tavsiye etmek istiyorum aslında. Bu öğrenci koçluğunda klasör dediğim olay YKS ve LGS öğrencilerinde özellikle herkese tavsiye edebilirsiniz. Mesela LGS gruplarında, ortaokullarda çok fazla böyle telefona, tablete kalsın istemiyor ebeveynlerimiz ve bizler. Bu noktada öğrencinin kes yapıştır metoduyla işte fen bilgisi çalışmıştır. Çalıştığı konu başlıklarıyla alakalı yapamadığı sorular ve yanlışlar. Buraları kesip defterde böyle düzenli tutabilir. YKS öğrencilerinde de genellikle çok fazla binlerce soru olduğu için tablet kullanabiliyoruz. O an durumu neye müsaitse düzenli konuları yazmasını tavsiye edebiliriz arkadaşlar. Çok önemli çünkü kalıcı öğrenmenin tekrarla mümkün olduğunu hepimiz biliyoruz ve bunu öğrenciye doğru aktarmamız gerekiyor. Şimdi öğrenci yıl boyunca binlerce soru çözüyor, kaynakları tarıyor, analizlerini yapıyor, denemeyi çözüyor ama hepimiz yani %80'ini 2 ay sonrasında unutuyoruz. Ve unutmamak için kalıcı klasörleme teknikleri, yanlışlarını sürekli revize etmek, tekrar etmek, hatalarına dönüp bakmak aslında hata yapmasını geliştiriyor. Aynı konuda yanlış yapmasını geliştiriyor. Bu anlamda da klasörlerin çok önemli olduğunu vurgulamak isterim. Küçük bir tavsiyem diyebilirim. Geri dönüşler önemli. Bir de biz plan programları yaparken planlarımızın revize edilebilir olduğunu belirtelim. Yani öğrenciyle şu anda yaptık, o anda bunu hissediyor, yapabileceğine inanıyor. Ama onunla birlikte her şeyin mümkün olduğunu ve revize edebileceğimizi de vurgulamak istiyorum. Öğrenci koşuyla alakalı klasörleme tekniğinde yine hani yapılabilecek şeyler, denemeleri ayrı yapabilir, konuları ayrı yapabilir, soruları ayrı yapabilir. Bu kısımları önemsiyorum. Çünkü o kadar fazla bir emek veriliyor ki yıl boyunca tekrar etmediğinde o emekler zorlaşıyor. Ya da öğrenciye şöyle de anlatabiliriz. Düzen ve disiplin için. Yani uyduruyorum işte fizikten 6 kitap çözdü. O 6 kitaptaki tekrar yanlışlarını açıp bakmak daha zor olacağı için düzenli bir şekilde konularını görmek işini kolaylaştırıyor diyebilirim. Öğrenci koçluğu çok kıymetli çünkü çok genç yaşta, çok küçük yaşta bu becerileri kazanmamız o kadar önemli ki iş hayatımızı, özel hayatımızı, hayatımızdaki her alanı aslında besliyor öğrenci koçluğu, tüm koçluklar gibi. Bizim işimiz bir tık daha hassas çünkü çok güzel kalplerle, çok masum duygularla çalışıyoruz. Çok hassas olmalıyız, onları sevgiyle kucaklamalıyız. Bizlere ne söylüyorlar, duygularında ne var, neyle başa çıkamıyorlar, bu konuda onları çok iyi dinlemeliyiz. Ve öğrenci koçlarının takdir becerilerini çoğaltması gerektiğine inanıyorum. Çok daha takdir etmemiz gerekiyor. Öğrencilerin buna bolca ihtiyacı var. Öğrenci koçluğu akademik başarının yanında hayattaki zorluklarla kendi duygu yönetimini nasıl yaptığını, kendi engellerini nasıl kaldırabildiğini ve kendi kendini programlandırabilme becerisini nasıl kazandığını aslında bize gösteriyor. Ve ben cümlemi şöyle bitirmek istiyorum. Siz öğrenci koçları, bu mesleğe gönül veren tüm eğitimcilerimiz çok değerlisiniz. Çok kutsal bir meslektesiniz. İyi ki varsınız. Koçluğu doğru anlatalım. Öğrenci koçluğunu doğru anlatalım ve öğrencilerimizin en iyi versiyonlarına ulaşalım. Geleceğimiz olan gençlerin içindeki ışığı açığa çıkarmada bizler eşlik etmekten keyif alıyoruz ve koçluk haftanızı tekrardan kutluyorum. Bir kısa bir 15 dakika mola sonra görüşmek üzere.
Değerli izleyicilerimiz, sevgili katılımcılar, 4. oturumumuzla devam ediyoruz. Bu süreçte bize destek olan eğitimcilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi koçların kendi markalarını oluşturma süreçleri ve sürdürülebilir işletme modelleri üzerine değerli görüşlerini paylaşmak üzere sözü Sayın Hülya Taşkın'a bırakıyorum. Hoş geldiniz. Herkese merhaba. Şöyle hemen yapalım. Umarım herkes iyidir. Şu anda bir görüntüde bir problem oldu normalde. Bir arka planım vardı ama sanırım olmadı. Peki neyse bu şekilde hemen hızlıca yapıyorum ve evet, herkes hoş geldi. Harika bir koçluk haftası zirvesindeyiz. Profesyonel Koçluk Derneği sevgili Hasibe Hocam'ın ve diğer tüm yönetim kurulu ve üyelerin ve siz sevgili katılımcıların işbirliğiyle aslında koçluk mesleğini geliştirmek adına bir arada bulunmaktayız. Burada ben Hülya Taşkın olarak nelerden bahsedeceğim? Aslında koçların kendi markalarını yaratmalarının ve sürdürülebilir bir işletme modeli oluşturmalarının ne kadar önemli ve gözden kaçsa da ne kadar üzerine eğilinmesi ve çalışılması gereken bir konu olduğundan şu 15 dakikalık kısa süreçte bahsetmek istiyorum. Burada neler yapacağız? Aslında neden önemli? Neden işte Profesyonel Koçluk Derneği'nde girişimci koçlar komisyonunda mevcudum ve burayı geliştirmeye çalışıyor olacağız hep birlikte. Bunun önemi ne? Yani koçluktan bahsederken neden girişimcilikten de bahsediyoruz? Aynı zamanda ve aynı cümle içerisinde aslında bunun en büyük önemi ve değeri bizim. Evet, yetkinlik çok önemli. Biz koçluk eğitimleri alıyoruz. Yetkinliğimizi geliştirmek adına pek çok farklı çalışmalar yapıyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz bu anlamda. Pratikler de yapıyoruz. Fakat bunu biz nasıl sunmalıyız ki bir meslek olan profesyonel koçluğu icra edebilelim bir iş modeli olarak? Aslında girişimcilik tam da bu noktada devreye giriyor. Biz bir girişimci olarak yaptığımız mesleği en etkili ve en yetkin şekilde sunabilmeliyiz. Bunu bu mesleği bir meslek olduğu için bir hobinin ötesine taşıyarak sunabilmeliyiz ve buradan gelir elde edebilmeliyiz. Tanıyorsunuzdur mutlaka pek çok koç. Alanında çok yetkinler, çok güçlü, çok yetkin koçluk görüşmeleri gerçekleştiriyorlar. Alanlarında gerçekten uzmanlar. Çok ciddi bu konuya emek sarf etmişler ve kendilerini çok geliştirerek iyi bir noktaya getirmişler. Fakat sürdürülebilir olamıyor. Bir süre sonra belki o koçları göremeyebiliyoruz ya da tam olarak var olamıyor. Kendi potansiyelini gerçekleştiremiyor. Bunun işte asıl sebebi bunun meslek olarak başlatmak ve bunu bir girişimcilik modeli olarak bir gelir kaynağı formuna dönüştürememek. Şimdi ben kimim? Birazcık ondan da bahsetmek istiyorum. Bir soluklanmak adına şöyle bir giriş yaptıktan sonra. Ben Hülya Taşkın. Mesleki yeterlilik belgesine sahip profesyonel bir koçum. Çalışma alanı olarak da girişimcilerle çalışıyorum. Nedir bu girişimciler? Neden ben bu girişimcilik koçluğu ve mentörlüğü yapıyorum? Girişimcilerden kastımız ve bizim bugün de konuşacağımız girişimci kısmı aslında koçlar, danışmanlar, alanında uzmanlar, yani hizmetini icra edenler ve buradan
gelir elde eden kişiler. Solo girişimciler de diyebiliyoruz bu kişilere. Çünkü biz genellikle hizmet alanındaki girişimciliklerde genel olarak tek başımızdayız. Yani her şeyi işte koçluk mu yapıyoruz? Koçluğumuzu tek başımıza icra ediyoruz. İşte bunun satışını, pazarlamasını, hazırlık sürecini vesaire her şeyi biz kendimiz gerçekleştiriyoruz. Yani ben buna tek kişilik dev kadro diyorum. İşte burada biz aslında koçlar olarak tek kişilik dev kadro olarak bulunmaktayız. Peki neler var? Yani biz nasıl sorunlar yaşıyoruz da bu kadar koçluk yetkinliğimize, uzmanlık yetkinliğimize rağmen bunu bir iş modeline dönüştüremiyoruz? Ben burayı konuşmayı çok seviyorum. Çünkü inanın o kadar kıymetli, o kadar yetkin koçlar tanıyorum ki ya da alanında uzmanlar, danışmanlar tanıyorum ki o büyük bilgilerini, yetkinliklerini bir süre sonra artık gerçekleştiremez ya da bu konudan artık çok sevdikleri mesleklerinden yorulmuş ve tükenmiş olarak yavaş yavaş uzaklaştıklarını gözlemliyorum. Bu çok acı verici. Çünkü biz ülkemizde özellikle koçluğu gerçekten layıkıyla duyurmaya ve bunu layıkıyla gösterip icra etmeye ihtiyacımız var. Bunu da nasıl yapacağız? İşte o sürdürülebilirlik tüm girişimciliklerde olduğu gibi burada çok önemli. Ve biz en büyük sorunlardan birini bu sürdürülebilirlikte yaşıyoruz. Bunun da asıl sebebi aslında bizim tam olarak neye odaklandığımızı bilemeyişimiz ya da hedefsizlik handikapına girmemiz. Yine hedefe geldik bir koç olarak. İşte en temeli aslında gerçekten biz bu koçlukla neler yapıyoruz? Yani bir koçsanız, bir danışman ya da uzmansanız, eğitmenseniz, bir girişimcilik bu konuda bir girişimcilik ihtiyacınız varsa ya da bu konuda bir adımınız, bir girişiminiz varsa lütfen bunu şu anda şöyle bir sorun kendinize. Ben ne istiyorum? Ben hangi alana odaklanıyorum? Benim hedefim ne? Lütfen sorun bunu. Çünkü bu sizi neden yaptığınıza götürecek. Bu da işte neyi neden yaptığımızı bilirsek, yani ben örneğin profesyonel koçluk yapıyorum ama bunu neden yaptığımı bilmediğimde, gerçek sebepleri, beni o yolda tutacak sebepleri farkına varamadığımda o zaman artık yavaş yavaş yorulmaya, tükenmeye ve uzaklaşmaya başlıyorum. O yüzden ben ne yapıyorum, neden yapıyorum? Bunu çok iyi bir şekilde odaklanmaya ihtiyacımız var. Bir diğer konu, tabii ki bu konular çok detaylıca konuşulan ve çalışılan konular ama bu kısacık sürede böyle bir üzerinden geçmek istiyorum. Bizim görünürlük problemimiz. Ben pek çok çalıştığım koçta, danışmanı, pek çok girişimcide ne kadar yetkin olursa olsun bunu bir türlü gösteremeyen. Hani o işte ya hocam ben satış yapamam, ben pazarlama kısmında yokum. Bana müşteri gelsin, ben onu götüreyim, hizmetimi vereyim ama bana satış pazarlama demeyin hocam. Genellikle bu sorunlarla karşılaşıyoruz. Niye? Biz genel olarak toplumsal da tabii ki bir etki olsa da biz kendi yetkinliğimizi o ilk konuştuğumuz hedef ve odaklama konusunu netleştiremediğimiz için ben kimim, ne yapıyorum ve niçin yapıyorum, bunu da nasıl yapabilirim? 5N 1K burada da işliyor. O yüzden ben neden görünür olacağım? Önce bunu bilmeye ihtiyacım var. O fobi boyutundaki görünürlükteki problemleri geri plana atabilmek için önce bu görünürlük sorunumuzu da çözmeye ihtiyacımız var. Biz görünür olacağız ki bu iş ilerleyebilsin. Bu iş bir hobinin ötesine geçip artık bize gelir yaratabilecek ve bizim
bu alanda gerçekten profesyonel olarak çalışabildiğimiz bir iş modeli haline gelebilsin. Bir diğeri, ben kime hizmet vereceğim? Ben kime hitap ediyorum? Burada da yine bizim alanımızda en çok işte ben herkese yardım edeyim, ben faydalı olayım, fayda odaklı olayımın peşinden, bunun yanılgısıyla ilerliyoruz. Yanılgı diyorum çünkü burada fayda vermek, faydalı olmak, neye ve nasıl faydalı olmayı sorgulatmadığı takdirde maalesef altı boş kalıyor. O zaman hobiye dönüyor. Yani ben evet seviyorum bu işi, yapıyorum, faydalı da oluyorum. Benim için bu bir iş modeli değil, keyif aldığım bir alan boyutunda kalıyor. Ama biz bir girişimcilikten bahsedeceksek eğer, İşte o zaman bunun ötesine geçmeye ihtiyacımız var. Tabii ki fayda sağlayacağız. Bu çok doğal. Bu çok normal ve bizim çok alanımızın doğasında olan bir konu. Ama biz bir profesyonel koç ya da biz hizmet veren bir işte uzman, eğitmensek burayı nasıl toparlamamız gerekiyor? İşte orada bizim kendimizi konumlandırmaya ihtiyacımız var. Yani ben kimlere yardımcı oluyorum? Hangi alanlarda, hangi konularda yardımcı oluyorum? Ve beni diğer meslektaşlarımdan farklı kılan yetkinliklerim neler? Uzmanlıklarım neler? Bunlar üzerine ilerlediğimizde inanın o girişimcilik adımlarınız çok daha güçlü ve sağlam şekilde ilerliyor olacak. Ve bizi bir markalaşma yolculuğuna çıkaracak. Evet, bu bir üst katmanı aslında. Yani biz bir eğitim aldık, alanımızda uzmanlaştık ve artık o mesleğimizi icra ediyoruz. Bir profesyonel koç olarak sahalara çıktık. Görünür olduk, hedefimiz de belli, kimlere hitap ettiğimiz belli, nerede durduğumuz belli, ne yaptığımız belli. Peki bunu biz sürdürdüğümüzde ne olacak? Bunlar çok net temeller üzerine kurulduğunda ne olacak? İşte biz orada kişisel markalaşma yolculuğuna geçmiş olacağız. Yani koçluk bir yetkinlik ama sürdürülebilir başarı için bu yetkinliği çalışan bir sisteme dönüştürmeye ihtiyacımız var. Markalaşmada bize bu çalışan sistemin motorlarından bir tanesini sağlamış oluyor. Bir iş modeli kurmaya yönlendiriyor. Bize ait bir iş modeli. Dolayısıyla biz burada kişisel marka oldukça da topluluklar oluşturmaya, güven bağları inşa etmeye başlıyoruz. Artık insanlar işte bir konuda, örneğin işte özgüven koçu ya da işte zamanla ilgili problemler yaşıyorum ya da işte bir çocuğum var, bir koçla çalışmaya ihtiyacı var dediğinde hemen akla gelen ilk isimlerden oluyorsanız işte o zaman markalaşmışsınız demektir. Ve bizim amacımız markalaşmak, marka koçlar yaratmak. O zaman biz mesleğimizi, girişimimizi çok daha güçlü ilerletiyor ve büyütüyor olacağız. Bu da bizim hangi konuda tanındığımız, bizim hangi sorunlara cevap verdiğimiz, hangi sorunlara nasıl yöntemlerle o konuyu iyileştirdiğimiz ya da bu süreci yönetmede destek olduğumuz, işte burada bizi farklılaştıran konular ortaya çıkıyor. Yani koçluk sadece müşterilerimizi dönüştürerek değil, aynı zamanda kendi etkimizi de büyütecek yapılar kurmayla ilişkili girişimcilik ve kişisel markalaşma yolculuğu. Bunları biz Profesyonel Koçluk Derneği'nde Girişimci Koçlar Komisyonu'nun etkinlikleriyle böyle kol kola aslında çok detaylı daha konuşacağız. Benim zamanım yavaş yavaş bitiyor. O yüzden diğer arkadaşlarımın ve siz sevgili dinleyicilerimizin zamanlarını israf etmemek ya da daha
efektif kullanabilmek adına bu 15 dakikalık sürede ben bu şekilde sizlere girişimcilik ve koçlukta markalaşmanın öneminden şöyle kısaca bahsetmek istedim. Bu çok önemli arkadaşlar. Gerçekten üzerine çok ciddi çalışılması gereken, çalışıldığında çok büyük etkiler yaratan konular. Ben bugüne kadar hiçbir çalıştığım ya da eğitim verdiğim hiç kimse de böyle geri teptiğini görmüyorum. Yani çünkü sisteme, disipline ihtiyacımız var. Bu da kişisel markalaşma ve girişimciliğin bir iş olarak biz bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Bunun üzerine çalıştığımızda inanın o etkiler bizim yetkinliklerimizi de geliştirerek kartopu etkisiyle büyüyor, gelişiyor olacak ve dolayısıyla bizim mesleğimize de katkımızı arttırıyor olacak. Fayda değerimiz burada inanın şöyle havai fişeklerle bir gösteri tadında ortaya çıkacak. O yüzden Profesyonel Koçluk Derneği'ne eğer hala üye değilseniz lütfen iletişime geçin. Gerekli süreçlere dahil olun. Pek çok farklı komisyon var. Bunlardan bir tanesi Girişimci Koçlar Komisyonu. Burada biz iş boyutunu konuşuyor olacağız, çalışıyor olacağız. Oralarda da bütün eğitim, etkinlik çalışmalarımızda mesleğimizi geliştirmek adına bir arada olmayı diliyorum ben. Herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm bu güzel organizasyon, tüm bu katılımcılar bir arada oluşumuz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Eğer sorularınız olursa bana özelden de ulaşabilirsiniz. Zaten sık sık bir arada oluyoruz farklı mecralarda. O zaman ben teşekkür ediyorum. Koçların kendi markalarını oluşturması ve sürdürülebilir işletme modelleri geliştirmesi bağlamında girişimciliği merkeze alan değerli paylaşımlarınız için size çok teşekkür ediyorum. Şimdi sıra kariyer planlama, geçiş dönemleri ve profesyonel gelişim koçluğu üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere Sayın Cansın Duman bizlerle olacak. Hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bugün sabah itibariyle aslında çok güzel konuşmacılar, çok güzel, çok önemli alanlarla alakalı bilgiler aktardılar. Ben de öncelikle her birine sevgilerimi iletiyorum. Ama bugünü aslında tasarlayan Profesyonel Koçluk Derneği, Hasibe Hocama ve Servet Hocama çok teşekkür ederek konuma başlamak isterim. Bugün kariyer koçluğundan bahsedeceğim. Bir minik sunum hazırladım. Aslında daha böyle hani o saati de doğru kullanabilmek adına. Çünkü kariyer koçluğu ve az önce Başak Hanım'ın benim ismimi ifade ederken ve söyleyeceğim, aktaracağım konulardan bahsederken 3 ana şeyden bahsetti. Üçünü 15 dakika içerisinde elimden geldiğince daha kompakt bir şekilde paylaşmaya özen göstereceğim. Şu anda çok önemli konulardan bir tanesi. Zaten her zaman çok kıymetliydi. O kariyer yolculuğu dediğimiz şey aslında hayatımızın gerçekten büyük bir kısmını kaplayan, az önceki panelistimizin de ifade ettiği gibi girişimcilik aslında bir yerde bir zihniyet meselesi ve bir hayat yaşama şekli. Biz bir taraftan girişimciyken, bir taraftan da işte bu koçluk mesleğiyle beraber kişilere dokunurken bunları çok net fark edebiliyoruz ki kariyer koçluğu dediğimiz şeyin içerisine aslında bir girişim de giriyor, yeniden yolunu bulmak isteyen biri de giriyor, bir kariyer boşluğu vermiş ve sonradan iş hayatına dahil olmaya çalışan biri de giriyor ve şu anda değişen o kadar fazla şey var ki çevremizde. Sanki böyle işte o mesleklerin kırılım anındayız ve herkeste benzer endişeler var. Yaptığımız çalışmalarda da keza bunları çok net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Aslında ben bir soruyla başlamak istiyorum. Bütün dinleyicilere ithafen iletmek istiyorum. Kendime de soruyorum bu soruyu. Ben gerçekten kariyer kararlarımı yalnız mı aldım bugüne kadar? Yani özellikle ilk etapta ilk deneyimimi, kariyer deneyimimi gerçekleştirirken bu benim kararım mıydı? Bu soru çok kıymetli bir soru. Şu an yaptığım iş peki, o 10 yıl önce, 15 yıl önce, 20 yıl önce hayal ettiğim iş miydi?
Eminim her birinizin aklında birçok şey dönüyordur. Evet, hayal ettiğimi yapıyorum. Veya biraz geç kaldığımı hissettim ama bugün yapabiliyor muyum? Evet, yapıyorum. Biraz erteledim ama zamanı gelecek, inanıyorum diyenler de vardır aranızda. Ama insanların %80'i aslında evrensel olarak bu envanter yapıldığında, bu soru sorulduğunda %80'inin kariyer kararlarını yalnız almadıkları ve hayal ettikleri o kariyer yolculuğunu bugün aslında yapmış oldukları işlerle gerçekleştiremediklerini bizlere gösteriyor ki %80 çok yüksek bir rakam. Dolayısıyla bu aslında kariyer seçimi dediğimiz şey, ben bir insan ve toplum bilimciyim. Dolayısıyla insanı bütünde ve toplumu tabii ki ilgilendiren tüm konular benim ilgi alanımın içerisine giriyor. Kariyer ve kararlar da bunun çok büyük bir kısmını kaplıyor. Peki şimdi ne yapıyoruz? Biz 10 yıl önceki hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir noktada değil isek, şu anda yaptığımız şey ne gerçekten? Evet, ertelemek. Ertelemek de bambaşka bir alan gibi görünmekle birlikte aslında kariyer koçluğunun içerisinde o gelişim planları, girmek istenilen yollar, buradan kendini geri çekiş, başka insanların söylediği şeylerden kaynaklı olarak oluşmuş olan yargılar veya ön yargılar sebebiyle aslında kişilerin birçok noktada o hayallerini ertelediklerini veya hedeflerini ertelediklerini görebiliyoruz çalışmalarımızda. Şu an aranızda bu sinyali yaşayan var mı? Ben bu konuyla alakalı konuşmalar yaparken, topluluklarla bir aradayken aslında farklı farklı sinyaller taşıyan birçok kişiyle karşı karşıya kalıyorum. Bu noktada göz kaçırma olabilir ya da kendi bedenlerinde hissettikleri ama aslında tam olarak neyden tükendiklerini çok da fark etmedikleri bir süreç yaşıyor olabilirler. İşe gitmek istemeyerek o yataktan kalkmak kadar hayatı zorlayan bir şey yok. Bugün toplumun refahın adı mutluluk seviyesine baktığımızda da aslında bizim ülkemizin çok gerilerden geldiğini görebiliyoruz. Evet, kolay değil. Bireysel kararlar almak da kolay değil. Dış dünyadaki bazı engelleri aşmak da evet kolay değil. Ama her birinin üstesinden gelmek, başlamak ve kolaylaştırmak mümkün mü? Evet, mümkün. Bugün o motivasyonu, bugün o mutluluğu yakalamak işte o kariyer koçluğunun aslında önemli bir noktasını oluşturuyor. Şu soru da çok kıymetli benim için. Eğer para başkalarının onayı ve başkalarının onayı ve güvence olmasa ne yapardın? Yani bir para kazanma zorunluluğun olmasaydı, başkalarını memnun etme halin olmasaydı, başkalarının onayına ihtiyaç duyma durumun olmasaydı veya çeşitli güvencelere sahip olmadığın bir noktada da hareket edebilme kabiliyetin olsaydı, aslında o gönlünden geçen şey, tutkuyla seni o gün yataktan kaldıracak, hani az önceki resimdeki gibi mutsuz bir ifadeyle değil, evet bugün de yeni bir gün, bugün de yeni maceralar, işte yeni meydan okumalar beni bekliyor diyeceğin şey aslında ne olur? Ne yaparsın? Bu sorunun cevabını yakalamak çok kıymetli. Burada bir konuyu romantize etmek değil aslında niyetim. Tabii ki her şeyi gerçekleştirmek mümkün değil. Bunun farkındayım. Yani Michael Jordan olduğu için bugün o noktadaydı veya o başarıya sahipti. İşte evet, ondan ama alınacak dersler var. Biz kendi hayatımıza o disiplini, o motivasyonu, o işte ilerlemeyi nasıl dahil edebiliriz gelişim planımıza? Aslında kıymetli olan taraf kendi hayatıma bunu entegre etmeyi başarabilmek. Şimdi kariyer koçluğunun bir diğer manzarasına bakacak olursak da aslında tabii rakamlar biraz eski olmakla birlikte çok fazla bir değişiklik olmadığını ifade edebilirim sizlere. Bugün istihdama baktığımızda 32 milyon kişinin istihdam içerisinde olduğunu görüyoruz. İstihdam içerisinde olan kişilerin büyük bir bölümünün de aslında yaptıkları işten bugün mutlu olmadıklarını ve memnun olmadıklarını ne yazık ki biliyoruz. Baktığımızda işsizlik oranının çok yüksek olduğunu yine görüyoruz. Hatta 16 milyon kadar bir şu anda piyasa içerisinde olmayan 6 milyon ev genci dediğimiz bir kavramın maalesef hayatlarımıza girdiğinin farkındayız ki bu sadece iş gücü için değil, aslında üreten insanlar olarak bizlerin o mutluluğu da üretmesi için bir engel önümüzde. İş gücüne katılım da keza şu anda 35 milyon ve kadın istihdamı olarak baktığımızda da %32.5'lik bir noktada görebiliyoruz. Şimdi bunların her birinin dokunduğu farklı kariyer koçluğu alanları var aslında. Kariyer artık ne değil? Kariyer eskiden neydi? Tek düze bir yoldu aslında. Devamlı yukarıya doğru ilerlemeniz gerektiğinin sizlere
inandırıldığı, işte terfi etmeniz gerekir, bir gün yönetici olmanız gerekir, maaşınızın artması gerekir ama bugün kariyer artık böyle bir şey değil. Kendimize çoklu kariyer mimarisi oluşturduğumuz, bugün teknoloji veya yapay zeka hayatımıza dahil olduğunda yaptığımız işi biraz böyle sallantıda bıraktığında nereye gideceğimiz, nereye gitmemiz gerektiği, yani yeteneğimizi nasıl inove edeceğimiz, yetenek inovasyonuyla kendimizi nasıl geliştireceğimizi keşfedeceğimiz bir geniş yolculuk aslında kariyer yolculuğu artık. Şimdi baktığımızda bu raporları çokça görüyoruz hayatımızda. %22'sinin teknolojik gelişmeler ve otomasyon nedeniyle mevcut işlerin dönüşeceğini, evrileceğini biliyoruz. İşte LinkedIn verilerine göre insanların %70'inin kariyerinde en az bir kez büyük yön değişikliği yaptığını, ki bu yön değişikliği gerçekten orada öncesinde, esnasında hazırlık isteyen ve devamlılık isteyen bir süreç. Yine Z kuşağının %60'ının da aynı işi 5 yıl yapmayı düşünmediğini görebiliyoruz. Dolayısıyla kariyer koçluğunun her anlamda ve her alanda çok önemli olduğunu ifade edebiliyoruz. Nedir kariyer koçluğu? Genel anlamda baktığımızda aslında bireylerin mesleki hedeflerini netleştirmeleri, güçlü yönlerini keşfetmeleri ve kariyer yolculuklarında bilinçli kararlar almalarına destek olarak olan yapılandırılmış bir süreç. Kendinizle tanışmanızı, yani o öz farkındalığı sağlayan, karar kalitesini arttıran, çünkü stresli ve belirsiz ortamlarda maalesef ki doğru kararlar alma olasılığımız düşüyor. Hatalar yapabiliriz ama bunları fark edip öğrenmeyi çevirdiğimizde bir faydası var bizlere. Ve belirsizlikte yön bulmayı kolaylaştıran bir konumda aslında burada kariyer koçu. Birçok kişiyi görüyoruz ki bugün üniversitelerde konuşmalarımızda gerçekleştirirken, keza ben kendim için bunu çok net bir şekilde ifade edebilirim. Ne yapmak istediğini bilmiyor gençler. Çünkü çok fazla bilgi var etrafta. Bir kısmı doğru, bir kısmı yanıltıcı. Dolayısıyla bu noktada aslında biraz zihinlerinin o kalabalıktan kurtulup güvenli bir alanda kendini ifade edebilecekleri bir ortamda rahatlıkla daha net kendilerine yönergeler verebileceklerine inanıyorum ve bunu da çalışmalarımda çok net bir şekilde görebiliyorum. Yaptığımızda bu süreci ilerlettiğimizde evet kendini keşfetmekle başlayan, araştırmakla devam eden, hedefler oluşturarak yine yola devam ettiğimiz, burada planların karşılıklı bu işin takibinin aslında sağlanmasının kıymetli olduğu ve karşı tarafa o harekete geçme noktasındaki isteği, arzusu, önceliğinin ne olduğunu fark ettirebileceğimiz bir yöntemle ilerliyoruz. Bugün benim yaptığım çalışmaların içerisinde kurumsal kariyer de var, serbest çalışma modeli içerisinde olan kişiler de var ve girişimciler de var aslında. Yani burada girişimciliği yalnızca kendi girişimini yapmak gibi düşünmeyelim. Bir aile şirketini alan kişi de aslında bir girişimci konumunda yoluna devam etmeye çalışabiliyor ve orada bambaşka değişim noktalarına temas etmesi gerekebiliyor. Şimdi %70 kariyer koçluğu alanların bir yıl içinde ölçülebilir kariyer ilerlemesi yaşadığını çalışmalar yine bizlere gösteriyor. Ne var kariyer koçluğu fırsatları içerisinde? Maaştan çok kariyer gelişimi isteyenler, gelişimi yatırım yapan, şirkette kalmak isteyenler, daha fazla gelişim fırsatı arayanlar ve genç bir nüfus var şu anda. 20 artı daha fazla milyon diyebileceğimiz potansiyel danışana aslında sahibiz. Ve burada önemli olan hareketli piyasalarda o karanlık noktaya bakmaktansa fırsatların çoğaldığı yere doğru bakışımızı, perspektifimizi çevirip o kariyer bilinçliliği dediğimiz şeyle ben gerçekten ne istiyorum sorusunun cevabına ulaşabilmek. Özde aslında 4 adım var. Netlik sağlamak, yön bulmak, geçiş noktasıysa geçiş sürecini tasarlayabilmek ve yapılandırmak ve bir lider potansiyeli olan kişi için de keza bu çalışmalar bence çok kıymetli. O büyüme yolculuğunda bir eşlik edebilmek. Bugün geçiş dönemlerinin kritik olduğunu son noktada size ifade etmek isterim. Geçiş dönemi dediğimiz şey aslında yine birçok farklı şekilde karşımıza çıkıyor. İlk kariyer, yani mezuniyet sonrası. İkinci noktada mid kariyer krizi dediğimiz 5 ila 15. yıl arasında, evet işte tam olarak bu noktada LinkedIn'in söylediği o %70'lik kariyerde keskin bir dönüş yapılan veya farklı bir yola sapılan yer. Liderlik geçişleri süreci, çünkü bir ekibin parçasıyken sonrasında mesela o ekibe liderlik edecek olmak ya da farklı bir kuruma lider pozisyonunda geçecek olmak çok ciddi bir geçiş süreci ve istem dışı geçişler olabiliyor. İşte işten çıkarma gibi, kriz anında stratejik bir yeniden konumlandırma gibi, başka bir ülkeye
bu kişinin gönderilmesi gibi kararlarla bu geçişleri kişiler yaşayabiliyorlar ve burada koçluk oldukça önemli. Sağladığı şey netlik, cesaret ve kişisel olarak bir strateji kurgusu yaratmak. Son noktada şunu söyleyeyim, geçiş dönemlerinde aslında işte kişilerin zihninde birçok farklı endişeyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Ne yapacağımı bilmiyorum, yeterli deneyimim olup olmadığını bilmiyorum, takımın benden ne isteyeceğini bilmiyorum, hiç yönetim tecrübem olmadığı için şu an kişileri nasıl yönetebilirim, motivatörlerini, işte o tehdit noktalarını nasıl keşfedebilirim, bundan bir haberim diyen kişilerle çalışıldığında aslında o kendi DNA'sından, o liderlik kimliğini inşa etme sürecinin ne kadar verimli ilerlediğine şahitlik edip orada bir köprü kurmasına vesile olabiliyoruz. Veya kriz anlarında bir iş değiştirilmesi noktasında, işte bir pozisyonun o şirket içerisinde artık yerinin olmaması noktasında ben ne yapacağım, bu kadar yıldır bu mesleği yürütürken şimdi bu geçişi nasıl sağlayacağım dediğinde kişinin aslında mevcutta sahip olduğu o güçlü yönleri, o kendisinde daha farklı hissettiği, o aslında herkesin onun kapısını çaldığı noktalarını çok başka alanlarda da kullanabileceği yeni fırsatlar olduğunu, bu anlamda bunun bir son değil bir geçiş süreci olduğunu ve geçiş sonucu sürecinin aslında sonunda bir başlangıç olduğunu kişi fark edebiliyor. Arkadaşlar, koçluk işe yarıyor. Kim ne derse desin bugün. Memnuniyet çok yüksek. Koçluk sürecini tekrar almak isteyenler yine bu noktada şirketlerle yaptığımız anlaşmalar ve koçluk sürecinin tamamlanmasıyla beraber devamlılığının ve sürdürülebilirliğinin talep edilmesi noktasında baktığımızda da biz de bunu çok net bir şekilde piyasadan görebiliyoruz. Verimlilik artışı, bağlılığın artması ve yine gelişime yatırım yapan şirketlerde kişilerin o bağlılıkla birlikte şirket içerisinde daha uzun süre konumlandıklarını, kaldıklarını ve daha yüksek motivasyonla aslında o iş doyumuyla çalıştıklarını görebiliyoruz. Gün sonunda, yani bu süreç sonunda bireysel olarak kişiler kazanıyor mu? Kazanıyor. Şirketler kazanıyor mu? Kazanıyor. Bu kişilerin mevcuttaki dahil oldukları sosyal ortamlar, aile ortamları daha pozitif etkileniyor mu? Etkileniyor. İş kazaları azalıyor mu? Azalıyor. Dolayısıyla biz burada hem psikolojik güvenlik seviyesini hem de aslında iş sağlığı güvenliğini de sağlamış oluyoruz bu kariyer koçluğu süreçleriyle birlikte. Profesyonel gelişimde de yine aynı nokta var. İlerleyemiyorum hissiyatını taşıyan birine aslında nerede olduğunu hatırlatmak için bir şey yaşıyoruz, bir körlük bazen yaşıyoruz. Dolayısıyla burada doğru şeyi çalışmak bizler için çok kıymetli diyerek 3. ve son noktama değinmiş oluyorum. Umuyorum herkes için faydalı bilgiler aktarabilmişimdir. Kariyer planlama, geçiş dönemleri, erteleme davranışı gibi bu süreçte birçok güzel noktalara değindiğiniz için, bizlere güzel katkı sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum sevgili Cansu Duman. Şimdi ise sırada yaşam koçluğu, well-being yani iyi olma hali ve nefes koçluğunun yaşam üzerindeki etkilerini bizlerle paylaşacak olan değerli konuşmacımız Sayın Zeynep Kalaycı Çanakçıoğlu'nu davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Merhabalar Başakçığım, çok teşekkür ediyorum. Merhabalar sevgili katılımcılar ve koçluk haftamızı, değerli yoldaşlarımın koçluk haftasını kutlayarak başlamak istiyorum. Evet, bugün sizlerle well-being'in yaşam koçluğu ve nefes koçluğuyla olan ilişkisinden biraz bahsediyor olacağız ve ayrıca da kısaca nefesten konuşuyor olacağız. Yani içten dışa dönüşümün 3 adımını. Evet, well-being nedir demeden önce kendimden kısaca bahsedeyim. Mesleki yeterlilik belgesine sahip profesyonel yaşam koçuyum ve ICF nefes koçuyum ve nefes teknikleri eğitmeniyim. Evet, bugün sizinle well-being nedir diye konuşmamıza başlamak istiyorum. Evet, Türkçe'de en genel haliyle iyi olma hali ve esenlik anlamına geliyor. Sadece bir hastalığın olmaması değil, zihinsel, fiziksel ve duygusal ve sosyal açıdan iyi olma hali.
bütünsel bir sağlık, esenlik ve denge durumunu ifade ediyor. Bireyin yaşam kalitesini artırarak hem bedenen hem de ruhen iyi hissetmesi ve işlevde bulunması halidir. Şimdi sizlere şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Hiç dışarıdan her şey yolundaymış gibi görünürken içeride farklı hissettiğiniz oldu mu? Gülüyorsunuz ama içinizde hafif bir sıkışıklık var, bir yorgunluk ya da tam adını koyamadığınız bir gerginlik var. Ve çoğu zaman bunu fark etmezsiniz bile. Ve sadece idare ediyorum dersiniz. Evet, çağımızın en büyük sorunlarından biri de iyi olmama halinden çok idare ediyor halde yaşamaktır. İlginç olan da şu ki bedenimiz bu idare etme halini normal kabul etmiyor. Ve bize mutlaka hastalıklarla, işte kendimizi kötü hissetmeyle cevap veriyor. İyi olma hali sabit bir durum değildir. Sürekli değişebilen bir durumdur ama burada önemli olan yeniden denge kurabilmektir. Evet, bozulması değil, yeniden geri dönebiliyor olmaktır. Şimdi well-being'e iyi olma haline bilimsel açıdan bakacak olursak, bilim dünyası iki ana ekol üzerinde bu iyi olma halini inceliyorlar. Birincisi hedonik, yani subjektif iyi oluş. Haz, keyif ve acının yokluğu üzerine kurulu. Bilimsel olarak yüksek pozitif duygu, düşük negatif duygu ve yüksek yaşam memnuniyeti toplamı olarak ölçülüyor. İkincisi ise eudaimonik, yani psikolojik iyi oluş. Kişinin potansiyelini gerçekleştirebilmesi, yaşam amacı bulması ve anlamlı bir hayat sürmesi. Aristo'ya dayanan bu kavram modern psikolojide kendini gerçekleştirme ile eşdeğer tutuluyor. Burada Martin Seligman'ın geliştirdiği bir modelden, PERMA modelinden bahsetmek istiyorum. Seligman'ın bu modeli iyi olma halinin 5 ölçülebilir bileşeni olduğunu savunuyor ve bunu 5 ana madde üzerinde topluyor. Bunları inceleyecek olursak, birincisi pozitif emotion, yani pozitif duygular, umut, sevgi, minnettarlık gibi. İkincisi ise engagement, yani akış hali, zamanın nasıl geçtiğini anlamadığımız anlar. Üçüncüsü ise relationships, sosyal bağlar, yani güçlü sosyal bağları oluşturuyor olmamız. Dördüncüsü meaning, yani anlam. Kendinden daha büyük bir amaca hizmet etme duygusu. Ve sonuncusu da accomplishment, yani başarı ve yetkinlik hissi. Evet, Seligman 5 ana maddede toplamış bunları, 5 ana maddede birleştirmiş. Peki iyi olma halinde vücudumuzda nörolojik ve fizyolojik olarak neler oluyor? Buna bakacak olursak, vagus siniri üzerindeki etkisi, iyi olma seviyesi yüksek olan bireylerde vagus siniri daha aktiftir. Bu da neye yarar? Vücudun stres sonrası çok daha hızlı toparlanmasını sağlar. Diğeri telomer boyu. Araştırmalarda psikolojik iyi oluşu yüksek olan bireylerin hücre yaşlanmasını belirleyen telomer boylarının kronik stres altındakilere göre daha uzun olduğunu göstermiştir. Bir diğeri ise nöroplastisite, düzenli iyi olma pratikleri, yani nefes çalışmaları, farkındalık çalışmaları, şükür çalışmaları, bunlar olduğu zaman beynin prefrontal korteksini güçlendiriyor ve amigdalayı sakinleştiriyor. Şimdi burada ilginç bir teoriden bahsetmek istiyorum. Set point, yani ayar noktası teorisi ve genetik. Bilimsel olarak %50 genetik bir ayar noktasına bağlıymış iyi olma halimiz. %10'u dış koşullara, yani paramız, evimiz, işimiz gibi. %40'ı da bizim kasıtlı aktivitelerimize. Yani bakış açımız, alışkanlıklarımız, seçimlerimiz, farkındalıklarımız gibi. Şimdi bu teoriyi
gördüğünüzde belki içinizden nasıl olur ki %10'luk bu kadar küçük bir alan mı? İşte para, iş gibi şey iyi olma halimizde. Bu böyle olamaz, bu çok daha yüksek diye içinizde şöyle bir şey geçmiştir zihninizden. Evet, bunun %50'si genetik. Biliyorsunuz bugün genetik yapımızı da değiştirebiliyoruz farkındalıklarımızla ve çalışmalarımızla. %40'lığı da bizim elimizde olan bir durum. Yani kendi seçimlerimiz, alışkanlıklarımız, hayata bakışımız, seçtiğimiz aktiviteler, yaptığımız şeyler %40'lık. Zaten %40'lık alanı yaptığımızda ve içimizdeki o dönüşümü gerçekleştirdiğimizde %10'luk olan o dış faktörlere bağlı olan etkenleri de zaten o %40'a katmış oluyoruz. Yani burada diyebilirim ki %50'lik bölümde bizim kendi seçimlerimiz, kendi farkındalıklarımız ve kendi alışkanlıklarımızla alakalı. Şimdi burada bu kadar yüksek bir oran olduğunda şuna dikkat çekmek istiyorum ben. Bizim elimizdeyse burada yaşam koçluğunun ve nefes koçluğunun önemine de vurgu yapmak istiyorum. Yani kendi içsel dönüşümümüzü, kendi seçimlerimizle karar verip hayatımızı yeniden yapılandırabiliriz. Bilim bize şunu söyler, iyi olma hali bir varış noktası değildir. Tıpkı bir kas gibi geliştirilebilir, pratiklerle geliştirilebilir. Bu bir beceridir diyor. Evet, bilimsel olarak baktığımızda da bu kanıtlanmış, iyi olma halinin kendi elimizde olduğu, kendi farkındalıklarımızla olduğu bilimsel olarak da kanıtlanmış bir çalışma. Şimdi burada kısaca ben nefese de değinmek istiyorum. Nedir nefes? Ne işe yarar dediğimizde burada kısaca nefesten bahsetmek isterim. Nefes eşittir yaşam. Nefes yoksa yaşam yok. Nefesimiz ruh, zihin, beden arasındaki köprüdür ve aynı zamanda da içsel dünyamıza açılan bir kapıdır. Bu kapıyı çalıp açmak da bizim elimizdedir. Nefes sinir sistemine doğrudan etki eder. En hızlı regülasyon aracıdır ve her an değiştirilebilir. Nefes otomatik sistemleri bilinçli olarak etkileyebildiğimiz en hızlı haraçtır. Otonom sinir sistemimiz üzerinde nefes egzersizleriyle, nefes çalışmalarıyla tamamen etki kurabiliyoruz. Evet, doğduğumuzda doğru nefesle doğuyoruz. 3 yaşına kadar doğru nefeste kalıyoruz. Öncesinde bu 5 yaşına kadardı ama şu an o kadar hızlı bir dünyada yaşıyoruz ki 3 yaşa kadar indi. 3 yaşından sonra doğru nefesimizi kaybetmeye başlıyoruz ve ergenlik yaşına geldiğimizde de nefesimizi tamamen kaybetmiş oluyoruz. Evet, doğru nefes nedir? Doğru nefes diyafram kasımızı da solunuma dahil etmektir. Diyafram kasımızı aktifleştirmektir ve diyafram kasını kullanabiliyor olmaktır. Ve burundan alınıp burundan verilen nefes doğru nefestir. Diyafram kasınızı nefesinize yani solunumunuza dahil etmediğiniz sürece akciğerlerinizi tam kapasiteyle kullanamayız. Evet, fizyolojik olarak yemek yemeden uzun süre yaşayabiliriz, su içmeden yaşayabiliriz ama nefesimiz olmadan uzun süre yaşayamayız. Dünya Sağlık Örgütü'nün doğru nefes sayısı, solunum sayısı nedir sorusuna cevabı 12 ile 18 nefestir. Bundan 15-20 yıl önce 11 ila 16 nefes sayısıydı. Ama o kadar hızlı dünyada yaşıyoruz ki, o kadar hızlı bir çağda yaşıyoruz ki nefes sayımız bile yükseltildi. Burada ben kocaman bir soru işareti bırakıyorum sizlere ve o şekilde bunu yorumluyorum. Ortalama 14 nefes aldığımızı düşünürsek dakikada, 24 saatte, bakın bir saatte 840 nefes ve 24 saatte 20.160 nefes ediyor. Ve 24 saatte 20.000'den fazla yanlış soluduğumuz, yanlış nefes aldığımız halde hayatımız bu şekildeyse, yani bir şekilde yaşayabiliyorsak, doğru nefese geçtiğinizde
hayatınızın ne kadar değişeceğini tahmin edebiliyor musunuz? Bunu da sormak istiyorum size. Evet, hayatınızda ne yaşarsanız yaşayın, hangi duyguya girerseniz girin, hangi zorluklardan geçerseniz geçin, nefesiniz hep sizinle. Ve en güzel tarafı da şu, onu değiştirdiğinizde hayatla kurduğunuz ilişkide değişmeye başlıyor. Yaşam koçluğu ve nefes koçluğu arasındaki bağ nedir diye soracak olursanız, onu da şöyle açıklamak isterim. Yaşam koçluğu ile hedefinizi belirlersiniz. İçinizdeki potansiyelleri, içinizdeki cevapları bulursunuz. Eylem adımlarınızı, rotanızı ve nasıl gideceğinizi belirlersiniz. Nefes koçluğu ise bu rotanızda, bu hedefinize giderken sizin gücünüz ve yakıtınızdır. Eğer bugün buradan tek bir şeyle ayrılacaksanız o da şu olsun: hayatınızı değiştirmek, iyi olmanı, iyi olma halini hayatınızın her anına taşımak için dışarıdan bir şeylerin değişmesini beklemek zorunda değilsiniz. Sadece bir nefes kadar yakınsınız. Çok teşekkür ediyorum. Bana ayrılan süreyi tamamladım, doldurdum. Aşıyorum da sanıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Görüşmek üzere diyorum. Özellikle yoğun yaşam temposunda kişinin kendisiyle bağ kurmasının, nefesin gücünü fark etmesinin ve zihinsel duygusal dengeyi kurmasının önemini sade ve etkileyici bir şekilde anlattınız. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdi sırada astroloji ve koçluk perspektifinden içsel güçlük ve dayanıklılık modern dünyada merkezde kalabilmek ile ilgili değerli paylaşımlarını yapması için sözü Sayın Semiha Alp'e bırakıyorum. Hoş geldiniz Semiha Hanım. Merhabalar. Evet. Herkese merhaba. Öncelikle herkesin, tüm arkadaşlarımın, tüm konuşmacı arkadaşlarımın, koç arkadaşlarımın koçluk haftasını kutluyorum ve bu değerli oluşum ve güzel etkinlik içerisinde bulunmama vesile oldukları için de Hasibe Hocam ve Servet Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Umarım sesim çok iyi geliyordur ve hani bir problem yoktur. Şimdi tabii ki koçluk üzerine çok fazla içerik paylaşılmış ve güzel bilgiler anlatılmış. Bunun üzerine ben aslında astroloji ve koçluk ile insanın kendi içsel gücünü ve bu kadar hızlı modern dünyada kendi merkezinde kalabilmek adına neler yapabildiğiyle ilgili ufak tefek detaylar paylaşıyor olacağım. Yani ben astroloji ve koçluğu nasıl birleştirdim, onunla ilgili bilgiler paylaşacağım sizlerle. Evet, herkese merhaba. Bugün sizlere astroloji ve koçluk tekniğini anlatmaktan çok biraz insan olmaktan konuşmak istiyorum. Çünkü bence insanların problemi, belki sorunu, belki farklı başlıklar da açabiliriz bunu, ama bir şey bilmemek ya da bilgisizlik değil, insanların ne yapmaları gerektiği, yani ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyor insanlar aslında. Ama buna rağmen yoruluyorlar ve buna rağmen dağılıyorlar, buna rağmen kendilerini kaybedebiliyorlar. Modern dünya ise, hızlı ilerleyen bu dünya bizlere sürekli güçlü olmamızı, kuvvetli olmamızı, daha hızlı olmamızı, daha başarılı olmamızı veya daha üretken olmamızı talep ediyor. Bütün bunların içerisinde çabalarken, günlük hayatımızın içerisinde de, kendi hayatlarımızın içerisinde de bazen kendi sesimizi duymaz hale geliyoruz. İşte tam bu noktada astrolojinin ben sadece çok kıymetli olduğunu düşünenlerdendim ve daha sonrasında da koçluğu ekledim. Şimdi bunun detayına ineceğim. Neden astroloji ve neden koçluk? Çünkü ikisi de aslında insanı kendine yaklaştırıyor. Astroloji bize doğamızı gösteriyor. Koçluk ise bu doğayla nasıl bir ilişki kurabileceğimizi ya da bu doğayı nasıl yönetebileceğimizi öğretiyor. Ve bence insanın hayatındaki en büyük dönüşüm bu. Çünkü kendini gerçekten tanımaya başladığımız yerde
bir şeyleri de yapmaya ve üretmeye başlıyoruz. Bizim için doğru olan orada başlıyor. Çünkü hikayemizin ses bulduğu nokta bizim dünyaya geldiğimiz anın öncesi. Biz kendimize tanıklık ediyoruz bir önceki seviyelerde. Astrolojiyle bunu görebiliyoruz, koçlukla da bunu fark edebiliyoruz. Ben yıllardır bu birçok alanın içerisindeyim. Kurumsal dünyanın içerisindeyim, savaş sanatlarının içerisindeyim, koçluğun içerisindeyim, astrolojinin içerisindeyim. Ve bütün bu yolların sonunda en çok fark ettiğim, farkındalık yaşadığım bir ortak nokta var. İnsan en çok kendinden uzaklaştığı zaman tükeniyor, zorlanıyor ve bir şeyleri kaybediyor. Yani kontrolünü kaybediyor. Bazen dışarıdan çok güçlü görünen insanlar var, içten içe tükenmiş oluyorlar. Bazen herkes için ayakta duran insanlar var, onlar da yalnız kaldığında kırılıp dökülebiliyorlar. Ve bazen insan sadece biraz duymaya, yani bir şeyleri duymaya, yanında olunduğunu duymaya ve sadece durmaya ihtiyaç duyuyor. Ama işte günümüz dünyasında durmak da biliyorsunuz insana biraz suçluluk hissettiriyor. Sürekli devam etmemiz gerektiği öğretildi bize doğduğumuz andan şu an yaşadığımız ana kadar. Hiçbir makine durmadan çalışmıyor. Mutlaka biraz dinlenmesi, durması ve biraz soğuması gerekiyor. Biz kendimizden durmadan çalışmayı bekliyoruz. İşte tam burada da içsel dayanıklılık kavramı, güç kavramı, merkezde kalmak kavramı önemli hale geliyor. Ben dayanıklılığı sadece mücadele etmek ve devam etmek olarak görmüyorum. Dayanıklılık hayat zorlaştığında da kendini tamamen kaybetmemek. Düştüğünde düşmemek değil, düştüğünde tekrardan ayağa kalkabilmek ve en önemlisi yeniden kendi merkezine dönebilmek. Benim savaş sanatlarından öğrendiğim en önemli şeylerden biri buydu. Gerçekten savaşmak saldırmak değil aslında. Gerçekten savaşmak zor anlarda merkezde kalabilmek. Bir önceki koç arkadaşımın bahsettiği gibi belki bir nefes kendini farkındalık yaratıp o merkezde kalabilmeni sağlayabildiği alanlar oluyor. O yüzden çok başlılık ve perspektif geniş zaten. Öfkenin içinde sakin kalabilmek, korkunun içinde yönünü kaybetmemek, kırıldığında tekrardan toparlanabilmek ve aslında hem astroloji ve koçluk işte tam bu noktada bize şunu öğretiyor. Kendini yeniden fark etmeyi. Bazen insanların neden farklı tepki verdiklerini sorguluyoruz. Kimisi çok hızlı ama hemen tükenebiliyor. Kimisi çok hissediyor, çok fazla yük taşıyor. Kimisi sürekli düşünüyor ve hareket edemiyor ve çoğu zaman bütün insanlar genelde kendini yargılıyor. Ben neden böyleyim, neden diğerleri gibi değilim? Ama belki de mesele sadece eksiklik değil, mesele insanın kendi doğasını hiç öğrenmemiş olması olabiliyor. Koçluk burada işte çok kıymetli bir alan açıyor bize. Çünkü bazı insanlar çözümden önce anlaşılmaya ihtiyaç duyuyorlar. Birinin gerçekten seni duyuyorum ve seni anlıyorum demesine ihtiyaç duyuyor. Bugün insanlar çok konuşuyor, gerçekten. Hepimiz öyleyiz, konuşmak istiyoruz, anlatmak istiyoruz. Çok az kişi dinliyor ve gençliğimizin yani yeni neslin en önemli problemi hiç kimse bir şey okumuyor. Bu yüzden bence gerçek güç her şeyi kontrol edebilmek değil, kendinle bağını gerçekten kaybetmemek. Ve bugün hepimiz kendimize şu soruyu sormalıyız diye düşünüyorum. Ben gerçekten kendi hayatımı mı yaşıyorum? Yoksa sadece yetişmeye mi çalışıyorum bir şeyleri yapmaya? Çünkü insan bazen hayatımızın da kendini unutabiliyor. Ama şuna inanıyorum, insan kendini tanımaya başladığı zaman güçleniyor ve kendini kabul etmeye başladığı zaman dönüşüyor. Astroloji ve koçluk arasında da bir bağlantıyı açıklamam gerekirse burada ikisinin yöntemleri birbirinden farklı ama astroloji daha çok kişinin doğasını, potansiyellerini, güçlü veya zorlandığı alanları, davranış eğilimlerini ve yaşam döngülerini anlamamıza yardımcı oluyor. Koçluk ise kişinin bunları anladığındaki farkındalığını artırıyor. Çok uzun zamandır astrolojik danışmanlık verdiğimde insanlara kendini anlattığım, çok güzel hikayeli Hasibe hocamla tanışmamın hikayesi de odur. İnsanlara kendi potansiyellerini fark ettiğim ve daha sonrasında ben şimdi bununla ne yapacağım noktasında işte koçluk burada devreye giriyor bizim için. Kişinin kendi farkındalığının arttığını, bakış açılarını geliştirdiğini, hedeflerini netleştirdiğini ve dönüşümü için aksiyon almasını sağlıyor koçluk. Yani çok basit
anlatmam gerekirse astroloji haritayı gösteriyor. Koçluk ise o yolda nasıl ilerlemeye çalıştığımızı, nasıl ilerleyebileceğimizi gösteriyor. Mesela işte insanın doğum haritasında yoğun bir ateş elementi varsa çok hızlı hareket eder ama tükenen bir yapısı olabilir. Bununla nasıl hareket edecek? Yoğun su elementi varsa çok empatik olabilir, duygusal yük taşıyabilir. Peki bununla nasıl hareket edecek? Hayatta nasıl yaşayacak ya da başka insanların hayatına nasıl dokunacak? Satürn etkileri güçlü biri, sürekli yetersizlik hissiyle mücadele edecek. Peki bununla ne yapacak? Hiç aşamayacak mı bunu hayatında? İşte bu noktada astrolojinin yanında koçluk devreye giriyor. Çünkü bilmek tek başına bir dönüşüm yaratmıyor. Farkındalık ve eylem dönüşümü yaratıyor. Bence astrolojik ve koçluğun en güçlü birleşim noktası insanı bir kalıba sokmaya çalışmak değil, insanın kendi doğasını anlamaya çalışmak ve bununla bir şeyler yaratmak, yapmaya çalışmak. Çünkü herkes aynı şeyden motive olmuyor, herkes aynı şekilde iyileşmiyor, herkes aynı hızda ilerlemiyor ve haritam böyle, ben o yüzden yapamıyorum değil, ben kendimi daha iyi tanıyorum ve bunu daha iyi bilinçli yönetebilirim yaklaşımı koçlukla birlikte bize geliyor. Ben de buna katkı sağlanıldığını, yani astroloji ve koçluğun birleştiği zaman ciddi anlamda insanı dönüştürdüğüne inananlardanım. Belki de gerçek dayanıklılık ya da merkezde kalmak hiç düşmemek değildir. Ve her seferinde düştüğünde yeniden ayakta kalabilmektir ve o ayakta kaldığındaki o insanların alkışlarını ve yanında olanları, gerçekten seni duyanları görmektir. O yüzden ben de Koçluk Derneği'ne üye olmayı düşünenleri, yanımızda olan arkadaşlar gerçekten gönülden kucaklıyorum. Şu an dinleyenleri, bizimle olanları gönülden kucaklıyorum. Sizi aramızda görmekten gerçekten keyif alırım. Alırız hep birlikte, projeler üretiriz. Çünkü bir şeyleri fark ettiğimiz anda bunu projelere dönüştürüp bunu yönetmemiz gerekiyor. Başka insanların hayatına da bu şekilde dokunacağız. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa veya da farklı şeyleriniz olursa özelden de ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. Astroloji ile koçluğu harmanlayan bakış açınız katılımcılara farklı bir farkındalık kazandırdı. Emekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız Semiha Hanım. Şimdi bütün değerli katılımcılarınıza çok teşekkür ediyorum. Bütün dinleyicilerimiz, bütün katılımcılarımız bugün inşallah birlikte düşündük, hissettik, dönüştük diyorum. Ve aslında bu zirve bize koçluğun yalnızca bir meslek değil, bir etki alanı olduğunu da yeniden hatırlattı. Kapanış konuşması için minnet duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gurur duyuyorum burada olmaktan, katkı sağlamaktan, etki alanı yaratmaktan ve çoğalmaktan. Sözü İpek Hocama bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar tekrardan. Başakçığım çok teşekkür ediyorum ben de. Bugün Koçluk Haftası'nda hazırladığımız Koçluk Zirvesi'yle koçluğu uçtan uca ele aldık. Olma haliyle başladık. Ebeveyn koçluğundan, koçvari ebeveynlikten konuştuk. Şirketlerde koçluk kültürünün öneminden bahsettik. Kariyer danışmanlığında koçluğun nasıl bir yeri olduğunu ve çok güzel çıktılarıyla birlikte bunun gerçekten işe yaradığını duyduk. Nefesle bağdaştırdık. Astrolojiyle taçlandırdık. Aralarda öğrenci koçluğunun öneminden bahsettik. Yani her alanda koçluk mesleğinin ne kadar hayatımızın içinde olduğunu birbirinden değerli katılımcılarımızla birlikte burada konuştuk. Burada olmaktan çok büyük bir gurur duyuyorum. Ben gerçekten mesleğimizi hep birlikte daha yukarılara taşıyacağımızı, birlikte büyüyeceğimizi, geleceğimizi de hep birlikte tasarlayacağımıza gönülden inanıyorum. O yüzden burada sevgili Hasibe Hocam'ın önderliğinde bu dernekte yer alıyorum. Bizimle birlikte yol almak isteyen kıymetli koç meslektaşlarımızı da aramızda görmekten çok büyük bir mutluluk duyacağımızı burada paylaşmak istiyorum. Ve sözü kıymetli Hasibe Hocam'a devrediyorum. Evet, bu zorlu süreci sevgiyle atlattığımızı düşünüyorum sevgili dostlar. Bizlerle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum.
katılan tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum ve kocaman sarılıyorum size. Koçluğu her alanda ele aldık. Hepsiyle ilgili bilgiler edindik. Hepsiyle böyle bir içsel bağ kurduk aslında. Bugün niyetimiz buydu. Buna da ulaştığımızı düşünüyorum. Hepinizin emeğine, yüreğine sağlık, izleyenlere sağlık, bizi takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, sabahtan beri burada olmak ve bu şekilde yürütmek gerçekten bizim çok büyük bir amacımızı gerçekleştirdiğimizi gösteriyor. Şu anda artık heyecan dorukta. Hepinize çok teşekkür ederek bu yayını tamamlıyoruz. Koçluk haftamız hepimizin kutlu olsun. Oh, çok şükür.